olacak bu akşam. Evet, değerli kıymetli izleyicilerimiz, takipçilerimiz, bir canlı yayından Sportürk YouTube kanalından ben Barış ve Kamuran hocamla beraber sizlerle beraberiz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz dostlar. Yine dün malum üzüldüğümüz, kahrolduğumuz bir UEFA Avrupa Ligi maçı oynadık. Daha önceden öngörebildiğimiz bir maçtı. Bütün bunun devamını, sonrasını, her şeyini konuşacağız. Transferlerdeki son 24 saatte, son 48 saatte neler oldu, neler oluyor şu anda? Bütün bunların hepsini tek tek yayın akışımızda sizlerle paylaşacağız, konuşacağız. Kamuran hocam hoş geldin. İyi akşamlar Hoş diliyorum. bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol Bizi hocam. burada Teşekkürler. izleyen bütün izleyenlere vakit ayırıp da bu değerli akşamını bizimle paylaşan herkese, bizi misafir eden herkese selamlar, saygılar. Evet, hocam şimdi transferlere gireriz. Transferleri ikinci bölümümüzde konuşalım. Şu an dünkü maçı ve dünkü maç sonrası gelişmeleri bir değerlendirir misin? Yani ne oldu hocam? Evet, Neyi eksik yaptık? Nerede evet. problem var? Sorun ne? Yani şöyle söyleyeyim. Onların atabildikleri gol pozisyonlarına bizler giriyoruz. Biz niye atamıyoruz mesela hocam? Yani olay oyun sisteminde mi yoksa başka bir şey mi? Yani nedir hocam? Sen bir anlat. Ben hemen geliyorum hocam. Çok kısa. Bunu tek bir etkene bağlamak hata olur. Yanlış değerlendirmiş oluruz. Osimhen formsuz desek yanlış değerlendirmiş oluruz. Olayı Mertens'e bağlasak yanlış değerlendirmiş oluruz. Genel olarak Galatasaray'da bir düşüş var. Futbolcularda, kulüpte bir düşüş var. Kulüpte başkanından yönetimine, teknik ekibinden scout ekibine, yardımcı antrenöründen yedek kalecisine kadar herkes formsuz. Şu anda işler yolunda gitmiyor Galatasaray'da. Bunu çözecek olan da yine onlar. Yine Galatasaray'ın yönetimi, yine Galatasaray'ın hocası, bize bu başarıları izlettiren kişiler yine toparlanmak zorundalar. Valla açıkçası sinirliyiz çünkü işlerin buraya gelmesini hiç beklemiyordum. İlk 4 maçta 10 puan toplayıp biz kesinlikle gideriz, ilk 8'e gireriz havasındaydı herkes. Ama dönüp dolaşınca bir de bakıyorsun ki 14. bitirmişsin. İnanılır gibi değil. Kimse beklemiyordu bunu. Ajax deplasmanında ilk kurallar çekildiğinde tabii ki kimse muhakkak oraya gideriz, yeneriz diye gözüyle bakmıyordu. Ama ilk 4 maçtan sonra ben açıkça şunu bekliyordum. Yani şu olması gerekiyordu. Biz dün Ajax deplasmanına gittiğimizde zaten 8'i garantilemiş olarak gitmeliydik. Ve orada şans bulmamış adamları oynatıp lige bakmalıydık. Yani o duruma gelmeliydik. Yani biz işi oraya kadar getirdik. Yüzün kuyruğuna geldin. Kimlerden puanlar aldın? Ama tutup da Dinamo Kiev'e son dakikada 2 gol yersen e, olmayacak Rigas'tan 2-0'dan 2-2'ye getirirsen etti sana 4 puan. Kaç puanın var? 13. Ekle 4 puan 17. 17 puanla neredesin abi şu anda? İlk 8'desin. Rahat yukarıda bekliyorsun, rakibini bekliyorsun. Onlar maç oynayacak da birisi sana gelecek. Ve ilk 8'de olanlarla da hemen eşleşmişsin. Daha sonra eşleşeceksin. Ya bu rahatlığı, bu konforu kaçırmak beceri isterdi. Bunu da yapan başta Okan Hoca, ekibi ve sahadaki oyuncular açıkçası. Bunu söylememiz lazım. Yani düşen bir form var. Takım gitgide geri gidiyor. Yedek kulübesinden, sahadaki 11'inden. Ya uzun zamandır mesela bizim artık bazı şeyleri, bazı oyuncuları konuşmamız lazım, değerlendirmemiz lazım. Torreira haftalardır top oynamıyor. Yunus en son ne zaman güzel top oynadı? En son ne zaman Yunus'u alkışladı mı hatırlamıyorum. 7-8 hafta oldu Yunus ortalıkta yok. Mertens Yunus'un ikiz kardeşi olmuş. Yunus ne kadar kötü? 2 katı daha kötü. Baktığın zaman beklerden bahsetmek bile istemiyorum. Adamlar bek değil. Ya şimdi sosyal medyada, arkadaş gruplarında çok denk geliyorum ve çok da üzülüyorum. Berkan'a, Kaan Ayhan'a ağza alınmayacak laflar söyleniyor. Arkadaşlar, yani bunun sebebi, bu mağlubiyetin sebebi Kaan Ayhan mı sizce?
Bu mağlubiyetin sebebi, ilk 8'e gelemememizin sebebi sizce hakikaten Berkan mı? Biz böyle mi değerlendireceğiz? Yani biz bu iki futbolcu yüzünden mi ilk 8'e giremedik? Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu futbolcular bir kere bu mevkiler için bile transfer edilmedi. Yani el üstünde tutmamız gereken adamlar. Senin için birçok pozisyonda oynayabilecek rotasyon ya da yedek futbolcular bunlar. Bunları getirip en kritik maçta ilk 11'i oynamak zorunda bırakırsan onlardan ne bekliyorsun? Ben onu anlamış değilim. Ondan sonra hakaretler, küfürler. Abi Berkan'dan ne istiyorsunuz? Adam sol bek mi? Nerede sol bek oynamış bu adam? Yani lütfen yani biraz yönetimi de Okan Hoca'yı da biraz eleştirmemiz gerekiyor. Yelerti %100 altın sağ bek. katılıyorum. Abi iyi kötü Yelerti sağ beki bir şekilde alıştır. Oynat. Ya Kaan'la ne kadar kötü oynayabilir? Mesela onu çok merak ediyorum. Yani Yelert Kaan'ın gösteremediğinden ne kadar daha kötü gösterebilir? Abi koy 3 maç 5 maç ayağa alışsın. Bak dün yemin ediyorum çocuk girdikten sonra oyun hareketlendi ya. Neler yaptı? Bir sağda, bir solda, bir ileride. Kendini parçalıyor bu çocuk. Antep maçında bu çocuk ilk 11'de olmazsa yemin ediyorum burada hakikaten çok daha fazla daha ağır konuşacağım. Ve herkes benim gibi bunu bu şekilde dillendirecek binlerce insan var. Bir mesele daha var. Hocam Okan son Hoca 4 ile resmi ilgili. maç, son 4 resmi maç bir galibiyet. Sanchez Torreira Osimhen playoff turunda cezalı. Yani mental olarak da takım geriye doğru düşüyor yani. Ya sen Ekleme işi yapayım buraya sana. getirmezsen bu adamları oynatmazsın ya dinlendirirsin. Dinlendirirsin, Metehan'ı oynatırsın, Sanchez'i oynatmazsın. Orta sahada Efe'yi oynatırsın. Gerek yoktu yani. Ajax maçını bu konuma getirmesine gerek yoktu. Ya olacak iş mi ya? Niye buraya kadar getirdik? Dakika 46-47 Yunus sakatlandı. İyi oynasın, kötü oynasın. Bizim futbolcumuz altyapıdan oyuncumuz. Sakatlandı. 60. dakikaya kadar bu çocuğu niye oyunda tutuyorsun? Arkadaşlar ilk yarı biter. İlk yarı bitmeye birkaç dakika kala yedek oyuncular ayağa kalkar, ısınmaya başlar. 15 dakikalık ara boyunca da ısınırlar. Ve ikinci yarının yani artık kimin oyuna gireceği belli olana kadar 70. 80. dakika o futbolcular kenarda ısınır ve ısınmaya devam eder. Yelert de ısınıyordu. Herkes ısınıyordu. Sıcaktı. Ona rağmen abi ikinci yarının hemen başına adamı sakatlanmış. Ya Yelert'i kenara alıp ya da herhangi bir futbolcunun üstündeki antrenman tişörtünü çıkarıp forma giydirmek bu kadar mı zor ya? Ya bu işlem 14-15 dakika sürer mi arkadaşlar? Biri bana anlatsın. Isınmış bir adamı oyuna sürmek 14 dakika sürer mi? Burada amaç nedir abi? Burada amaç Yunus'u kitlelerin önünde, milyonların önünde ezmek mi? Yani onu daha kötü göstermek mi? Ya da biraz daha sakatlansın, boş ver, Allah lanet etsin demek mi? Yoksa bu Yelert sakat Yunus Yelert'ten daha oynar mı? Bunun bir açıklaması olmalı. Neden o kadar dakika Yunus'u sakat ikinci golü biz yiyene kadar oyunda tutuyorsun? 2 yıldır senin oyuncu değişikliklerini eleştiren 25-30 milyon Galatasaray taraftarı var. Hiç kimseyi piplemiyorsun. Hiç kimseyi umursamıyorsun. Bildiğini okuyorsun. Okan Hoca yemin ediyorum gidersin. Arkana baka baka gidersin. Ulan keşke 5 dakika erken soksaydım diye gidersin. Yazık ediyorsun şu takıma. Şu 36 takımın içine Galatasaray bu kadroyla eğer ilk 8'e giremiyorsa yazıklar olsun sana. Haftalardır top oynamıyor bu takım ya haftalardır. Antep maçına %100 kazanırız diyen kim var ya burada? Murat %100 seninle aynı fikirdeyim. Yani senden rica etsem bir anket açabilir miyiz Barış? Hemen açalım hocam. Söyle. Çok merak ediyorum. Antep maçı sonucu ne olur? A yeniliriz. Ya da şöyle A kazanırız, B yeniliriz, 3 rezil oluruz. Ya da zamana bırakalım yaz. Abi olacak iş değil ya. Ve hiç güvenim yok. Hiç güvenim. Burada güvenen varsa söylesin. Antep maçına Galatasaray çıkar, çatır çatır oynar ve kazanır diyebilen var mı? Yok. Bir klasiğimizi yapalım bu arada hemen araya gireyim. Sen ankete Ben açarken ankete arkadaşlar odaklıyım şu anda. Evet. tamam sen 38 beğeni ankete devam olmuş, et. çok az arkadaşlar.
Beğeniler bak şimdi nasıl yükseltiyorum beğenileri. Arkadaşlar yine bir Avrupa zaferi. Artık klasiğimiz oldu. Arkadaşlar da sağ olsun istiyorlar. Acaba bu defa hangi maçı yazacağım diye bekliyorlar. Şimdi size tahtada hazırladım. Az önce aklıma gelen bir galibiyet vardı. Onun ilk 11'ini yazdım. Ee, Şu maç, yani şu kadro hangi Avrupa'daki hangi zaferin kadrosu? İsterseniz kadroyu bir üzerinden geçeyim. Desantis, Sabri Sarıoğlu, Emre Aşık, Meyra, Hakan Balta, Barış Özbek, Ayhan Akman, Mehmet Topal, Arda Turan, Lincoln ve Baroş. Milan Baroş. Bu ilk 11 ile tarihi bir Avrupa galibiyetimiz var. Onu tahmin etmenizi istiyorum. Birazdan açıklarız. İlgi ve alakanız için teşekkürler. Evet Barış'cığım biraz da seni dinleyelim. Senin notların ne? Ya bende çok söyleyecek çok şey var da. Şimdi laf lafa Ben açacak. Biraz da şimdi sen sohbet et. anketi de Ben iki açtım. yudum şey Aynen. alayım. Evet. Şimdi şöyle, ben zaten uzun süredir, yani bu maçın oynanacağı zamanın öncesinden beri Ajax'ın e, bizi zorlayacağını ve bu maçın bizim açımızdan rahat geçmeyeceğini, sıkıntılı olacağını dile getirdim. Ve benim en çok korkumun e, hücuma çıktığımızda geri gelemememiz ve kontrayı yememiz olarak söylemiştim. Yani kontra yersek biz, bu takım bize golü atacak demiştim yani. Dolayısıyla iki golün ikisinde de maalesef kontrayı yedik. Ben dün kafayı yedim. Yani Yunus bir pozisyonda ceza sahası içerisinde iki oyuncu tarafından resmen kilit, yani makasa geldi ve Yunus yere düşüp kendini bırakmadı. Yani yere düştü ama ayağa kalkıp devam etti. Eğer orada, yani futbol mantığı, aklı bir an orada kafasında yerinde olsaydı o pozisyonda penaltıyı kazanacaktık. Kardeşim, Osimhen, evet, atletiksin, iyisin, hoşsun, tamam, Avrupa'nın önde gelen golcülerinden bir tanesisin. Ama son vuruşlardaki, son dönemlerde, son maçlarda, son vuruşlardaki beceriksizliğin artık bizi gerçekten ya birçok maçta e, yani mağlubiyete götürüyor yani. Galip gelemiyoruz yani. Baş başa olduğun, net atman gereken, %100 atılması gereken bitiricilik, artık burada konuşması gereken pozisyonları kaçırıyorsun. Neden Icardi diyoruz biz? Icardi koşmasa bile bitirici bir adamdı. Jardel vardı. Jardel'i hatırlayanlarınız var mı aranızda bilmiyorum ama vardır mutlaka. Galatasaray'da Jardel vardı. Mario Jardel. Koşmazdı ama ayağına top geldiği zaman da bitirirdi yani. Icardi de böyle bir oyuncu. Icardi'li bir Osimhen'in Tottenham maçında, Okan Hoca da bunu söyledi, hala tadı damağımızda kaldı dediği maçta Osimhen'i rahatlatan hep Icardi oldu. Yani Icardi'nin takıma ayrı bir havası vardı. Ayrı bir pozitifliği vardı. Icardi'nin olmayışı, sonra dörtlü oynarken sağ ve sol beklerin senin iyi değilse, ön uçta oynayan kanat oyuncuların da kademeye geldi. Yani güvenemediler beklerine. Güvenemedikleri için atak geliştiremediler. Hep kademeye doğru geldiler, geri geldiler. Senin beklerin sağlam değilse kanat oyuncuların da tedirgin oluyor. Rahat hücum edemiyor. Oradan bir kontra yeriz, oradan bir hücum gelişir endişesiyle deplasmanda Avrupa maçı oynuyorsun. Bu maçın atmosferi, oyun akışı, her şeyi çok farklı. Bunu zaten hep söyledim yani, biliyorsunuz. Yani ne olursa olsun
Ajax'tır arkadaşlar. Yani bu değişmez yani. Ha biz kötü müydük? Evet kötüydük. Bizden de kaynaklı. Evet. Ama Ajax'tır yani. Neden onların atabildiği pozisyonlarda biz golü yapamıyoruz yani? Biz niye gol yapamıyoruz yani? Onlar golü sonuçlandırıyor, bitiriyorlar ama aynı pozisyonda Batshuayi dışarı vuruyor. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Batshuayi bitmiş. Bitmiş. 6 pasın önünde topu dışarıya atıyor ya. Net golü dışarıya atıyor. Arkadaşlar transferlerle ilgili biraz sonra bilgi vereceğim. Şu an dünkü maçın e, hararetini ve stresini bir atalım üstümüzden istiyorum. Mertens birinci yarı hiç oynamadı. Çok kötüydü Mertens yani. Mertens'le Yunus, ilgili çok enteresan bir bilgi vereceğim birazdan. Yunus ya şimdi Hollanda'da oynadı. Belki Hollanda o bu falan filan belki bir duygusal anlar yaşamış olabilir. Yok ya, ne alakası var? Artık Futbolcunun bilmiyorum. öyle bir şey Yani olmaz. ben öyle yani ben kendi şeyim. Ha yani Yunus çok kötü başladın kardeşim. Çok kötü. Ha Yunus sürekli kademedeydi, gerideydi. Beklerimiz ağır. Zaten yediğimiz birinci golde birinciydi değil mi? Berkan'ın hatasından. Yani topu tutamadı. İkinci onu İkinci gol. uzaklaştıramadı, ikinci Tamam topu. uzaklaştıramadı golü. Yani dolayısıyla Pozisyon ee, dönüşü, yani gol atmamız gereken pozisyonda top döndü dolaştı. Biz de evet kalemize girdi. ikisinde de aynı şey oldu. Yani biz atak yaparken atak Evet. yedik yani. Yani günlerdir bunu anlatıyorum zaten. Bu takım Ya arkadaşlar doğru. şu anda bu takım ne üçlü oynar ne dörtlü oynar. Kimse heves etmesin yani. Yani biz üçlü oynarız abi, dörtlü oynarız abi, şöyle olur, böyle olur. Benim futbol literatüme göre, anlayışıma göre bu takım şu anki mevcut kadroyla ne üçlü oynar ne dörtlü oynar. Bu takım bitik arkadaş. Mental çöküntüye girmiş bu takım. Okan Hoca'nın maç sonu vücut dilini hepiniz görmüşsünüzdür. Vücut dilinden anlamışsınızdır ya. Yani adam o bile artık çaresiz yani. Kaç tane pozisyona girmişsin atamıyorsun. Bitirmen lazım orada yani. Evet. Barış çabaladı. Evet tamam. Ama sonuç yok. Torreira eski formunda değil. Değil. Fark ediyorsanız kaç yayındır söylüyorum. Torreira hep sağa atıyor kendini. Sağa atıyor kendini. Son 2-3 maçtır hep böyle söylüyorum yani. Sağa atıyor. Sürekli sağa atıyor. Ya kardeşim senin sahada işin yok. Sen kesicisin. Dinamosun sen. Sağa niye gidiyorsun sen? Yani ee, oyunun oyunun boyunu niye yayıyorsun yani? Niye açıyorsun yani? Oyunu daraltacaksın. Sen oyunu açıyorsun. Saray'a diyeceğimiz bir şey yok. Abdülkerim, kardeşim sen Süper Lig'de 10 numara bir defans oyuncususun. Avrupa Ligi'nde istikrarsız bir defans oyuncususun. Onunla ilgili de bir istatistik vereceğim. Sen Hakikaten çok üzücü. Abdülkerim, sen ağır bir oyuncusun. Bak çok ağır bir oyuncusun. Marsilya değil Galatasaray'ın arkadaşlar. Galatasaray'ın Real Madrid değil. kalibresinde bir defans oyuncusu değilsin. Morata konuşuluyor şimdi. Morata alınacaksa eğer biraz sonra anlatacağım bütün detayları, transfer detaylarının hepsine gireceğim. Morata alınacaksa sağlam bizim 2 tane stopere girmemiz lazım. Sağlam 2 tane stopere girmemiz lazım. Girecek oyuncuları sayıyorum. Az önce Murat yazdı. Hepsine katılıyorum. Baştan aşağı hepsine katılıyorum. Yani Muslera,
Mental olarak geriye gidiyorsun. Takımı toparlaman lazım. Okan Hoca çok kriz maçlarında, kriz dönemlerinde oyuncuları sirkelemen lazım. Çok yumuşaksın. Çok yumuşaksın. Oyunculara bak. Ya bir Pep Guardiola'yı görüyoruz değil mi? Adam ya onun gibi ol demiyorum. Çok basit bir örnek vereceğim size. Çok basit bir örnek vereceğim size. Benfica'nın hocası Barcelona Benfica maçından sonra oyuncuları orta sahada topladı ve orta sahada hepsine tek tek fırça attı. Kendi saha ve seyircisinin önünde. Hepsine tek tek bağırdı. Gerekiyorsa Okan Hoca sen de yapacaksın bunu. Taraftarın önünde oyuncuları toplayacaksın orta sahaya. Gerekeni söyleyeceksin. Biz dün ilk 8'i dünkü Ajax maçında kaybetmedik arkadaşlar. Bundan önceki almamız gereken puanları alamadığımız için ilk 8'e giremedik. Ajax maçı çantada keklik bir maç değildi zaten. Max 1 puanlık bir maçtı. Ama ondan önceki 3 puanlık maçları alamadığımız için ilk 8'e giremedik. Bu takımın bir an önce bu oyuncu grubunun, bu profesyonel oyuncu grubunun, kariyerli oyuncu grubunun daha önce birçok başarıyı yakalamış, birçok krizden çıkmış bu oyuncu grubunun bir an önce toparlanması lazım. Bu da Okan Hoca'ya düşer. Okan Hoca, teknik heyet. Okan Hoca derken teknik heyeti de katarak söylüyorum. Dolayısıyla buradan yönetime de şunu söylüyorum. Çok pasifsiniz. İnanılmaz pasifsiniz. Fenerbahçe şu anda transferlerde Galatasaray'a her türlü manipülasyonu yapmak için yapısını kurdu. Şu anda Fenerbahçe Jose Mourinho başta olmak üzere Acun, ondan sonra Avrupa'daki özellikle İtalya pazarındaki futbolcu menajerleri aracılığıyla şu anda Galatasaray müthiş kumpaslar kuruluyor. Acayip kumpaslar kuruluyor. Bakın ve buna şunu da ekliyorum. Bugün tweette attım bunu. Tweet olarak da attım. Şunu da ekliyorum. Bu kumpasa büyük hesaplı gazeteci kılıklı, yani gazeteciler, evet, büyük hesaplı transfer haberi yapan, isimlerini vermeyeyim, siz kimler olduğunu biliyorsunuz. İtalyan ağırlıklı özellikle. Türkiye'den de bir kişi daha var. Onlarla beraber Onlar bir kendilerini kişi daha biliyor var. onlar. Onlar Biliyor kendilerini kendini. biliyor. İnanılmaz derecede şu anda kumpas kurmuşlar. Bunlara babadan oğlan nesil diyebilir miyiz başkan? Aynen öyle. Ve şu anda Galatasaray yönetiminin her şeyden önce krizi yönetecek bir açıklama yapması lazım. Taraftarı rahatlatması lazım. Şu an Galatasaray taraftarı rahat değil. Şu an Galatasaray taraftarının kafası karmaşık. Birinin çıkıp aklı selim bir açıklama yapması lazım. Bu transfer komitesinden birisi olmayacak arkadaş. Yani şu anki mevcut transfer komitesinden birisi olmayacak. Çünkü taraftar şu anki mevcut transfer komitesine kıl. Şu anda mevcut transfer komitesindeki isimleri sevmiyor. İş bitiremedikleri için sevmiyor. Bir tane basın sözcüsü aklı selim çıkacak, olayları anlatacak. Morata meselesini biraz sonra anlatacağım arkadaşlar. Yani Galatasaray'ın, camianın şu anda toparlanmaya ihtiyacı var. Bakın, Fenerbahçe büyük kumpas kuruyor.
Büyük kumpas kuruyor. Şu ana kadar kurduğu kumpaslarda da başarılı. Aklı selim davranmak lazım ve yönetim, özellikle yönetim için söylüyorum. Yönetimin de bir an önce sirkelenmesi lazım. Biraz diş göstermesi lazım. 90'lı yılların yönetim şeklini göstermesi lazım. Bir tane Haluk Ulusoy, bir tane Mehmet Ağar'ın çıkması lazım. Bir tane Fatih Terim'in çıkması lazım. Susmakla, centilmencilik oynamakla bu işler yürümüyor. Bir noktadan sonra. Bir noktaya kadar evet, bir noktadan sonra yürümüyor. Sonra beyaz Toros'a bineceksin kardeşim. Gerektiğinde transferleri beyaz Toros arabayla getireceksin. Biraz diş göstereceksin. Biraz TFF'ye, MHK'ye. Bunlara diş göstermezsen harcarlar, yerler yani. Şu anda olan da o zaten. İnanılmaz bir kumpas var ve başarılı da gidiyor şu anda. Yani Galatasaray'da şunu demeye çalışıyorum. Futbolcularla ilgili Haluk Ulusoy'la ilgisi ne derken sert mizaçlı anlamında söylüyorum. Çıkışlı anlamında yani. Biraz sert çıkacak yani. O anlamda söylüyorum. Çok yumuşak şu anki yönetim. Kastettiğim o. Yani Fenerbahçe'de şu anda futbolcularla birebir transferleri Mourinho yönetiyor. Önce Mourinho konuşuyor. Oyuncuyu ikna ediyor. Ondan sonra gidiyor diyor ki yönetime, yani Ali Koç'a, Acun'a diyor ki ben bu oyuncuyla görüştüm. İş tamam. Top sizde. Başkan da gidiyor yönetime bunu anlatıyor. Yönetimden de işte Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma kimse, başkan bu transfer ben cebimden yapıyorum diyor ve cebinden yapıyor transferi. Şu anda Fenerbahçe'de dönen sistem bu. Kulüp transfer yapmıyor şu anda. Yöneticiler yapıyor transferi. Her yönetici bir transfer yapıyor. Maalesef Galatasaray'da şu anda oyuncu maaşları inanılmaz yüksek. Gelen paralar oyuncu maaşlarına gidiyor. Dolayısıyla yüksek maaş vererek oyuncu transfer edemiyor şu anda yönetim. Senin limitin 500 milyon euro olsa bir şey fark etmez. Para yok. Bunu defalarca söylüyorum. Kimse bana para var. Olan para 15-20 milyon. Transfere ayrılan. Senin şu anki maaş skalan çok yüksek. Maaş skalan, aylık maaş skalan, yıllık maaş skalan çok yüksek. İyi bir oyuncu alayım desen 4'ten 5'ten aşağıya kapıyı açmıyor. Minimum yani. Orta seviyeli diyorum hadi. Daha iyisini alayım desen adam 7-8'den aşağı istemiyor. Skriniar'a verilen maaş 7 milyon euro. Ve paralar nakit gidiyor arkadaşlar. Biz hep bunu daha önceki yayınlarda söyledim ama yeni katılan arkadaşlar olduğu için tekrar söylüyorum. Biz hep taksitle böyle aynı pamuk alır gibi, kumaş alır gibi taksitle danaya girer gibi transfer yapmaya çalışıyoruz. Ocak transferinde bu iş gitmez. Defalarca söyledim bunu. Ocak transferinde kulüpler niye oyuncuları gönderiyor? Kadroya girmeyen oyuncuları. Onu gönderecek, parayı alacak, yerine daha iyisini almak için. Yaz transferinde zaten adam sözleşmesi bitiyor. Bilmem ne. Buradan gelelim transfer inceliğine. Şimdi şöyle inceliği diyorum. Şu anda Galatasaray Transfer Komitesi
Okan Hoca da dahil olmak üzere teknik heyetin başında eğer ki transfer etmek istedikleri oyuncuyu ikna edemezlerse, yani oyuncu ben Galatasaray dışında hiçbir takıma gitmek istemiyorum kıvamına gelmezse paraya gider arkadaşlar. Şu an Galatasaray yönetiminin mutlaka ama mutlaka oyuncuları ikna etmesi lazım. Erden Timur'un taktiğini uygulaması lazım. Gerekiyorsa ailesine, eşine gidecek, eşini alacak, gelecek, topçuyla beraber İstanbul turu attıracak, oturacakları evi gösterecek, çocukların okuyacağı okulları gösterecek, oyuncunun eşini ikna edecek, oyuncunun eşi de evet İstanbul'a gidelim, Galatasaray'da oynayabiliriz dediği noktada da zaten transferi gerçekleştirebilirsin. Şu anda bu kalibrede yönetici transfer komitesinde veya orada burada kimse yok. Yok. Arkadaşlar geç kalıyoruz. Geç kalıyoruz. Bakın 3 cezalı oyuncuyla çıkacağız. Sanchez göbekte. Torreira göbekte. Osimhen göbekte. Yani şöyle düşünün. Yani takımın hattını düşünün. Orta, defans, orta, forvet. Ortası boş takımın şu anda. Kim oynayacak bu takımda? He? Azi Alkmaar'ı bu nasıl yenebileceğimizi düşünüyorsunuz? Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Azi Alkmaar ve Fenerbahçe derbisini İstanbul'da basın tribününde izlemek için gidiyorum. Eğer ki buradan söyleyeyim, stada gidip statta orada abi ben de maça geleceğim, bu 2 maçtan birinde falan orada bir oturalım kahve içelim falan diyeniniz varsa özelden ulaşsın bana, konuşalım. Statta, stadın çevresinde, statta orada oturur, sohbet eder, muhabbet eder, tanışırız da birebir. Buradan da onu söyleyeyim. Bilginiz olsun. Bu 2 maça Allah izin verirse gidiyorum. Orada olacağım. Okan Hoca'ya bir sorum var. O soruyu soracağım. Sırf o soruyu sormak için gideceğim bir de. O soru şu an cebimde. Basın Ne soracağını toplantısında söylemeyecek misin? ne soracağım? Şöyle söyleyeyim sana. Söyle, ne Söyleyeyim. soracaksın? Söyleyeyim. Utanmıyor Hemen. musun falan? Yok. Öyle değil. Bak bizim şu an mevcut. Valla aranızda iyi. Ben çok bir şey sorabileceğini, sert bir soru sorabileceğini zannetmiyorum. Çok iyi kankamdı bir Abi ara. ya bizim aramız iyi. Okan Hoca ile sorun yok. Vallahi gayet aran iyi. Seni her gördüğünde Barış'cığım ne haber, ne yapıyorsun diye geliyor. Senin hatırını soruyor. Ben gözlerimle şahidim Ya arkadaşlar. eyvallah. Yani Okan Hoca ile aramız iyi. Ama şunu soracağım Okan Hoca'ya. Hocam yaz hazırlık kamp dönemi sezona Şampiyonlar Ligi hedefleri için konuşuyorduk. Yani yaz hazırlık kampı döneminde biz Okan Hoca'yla Şampiyonlar Ligi hedefleri için konuşuyorduk. Bugün gelinen noktada UEFA Avrupa Ligi playoff maçlarını konuşuyoruz. Konuşacağız, konuşuyoruz. Şayet imkanınız olsaydı bu yaz kamp dönemine geri dönebilseydiniz neleri tekrarlamak istemezdiniz? Hangi verdiğiniz kararlarınızı tekrar yapmazdınız? Yani hangi kararlardan geri Transfer dönerdiniz? için mi? Genel, Yoksa oyun saha içi, içinde de transfer, diyorsun. yani ona o kendi karar verecek. Yani o şunu düşünecek. Şu çok kritik bir karardı benim için, takım için. Ben bunu yapmasaydım daha farklı olurdu. Bu soruyu soracağım hocaya. Bu soruyu kimse hocaya soramıyor. Ters düşeriz diye. Gideceğim ben soracağım. Aramızda iyi. Ama yapacak bir şey yok.
Kimse takımının üstünde değil. Kimse takımdan daha üstte kendini görmesin. Bu taraftar bu camiye Fatih Terim'i yedi. Yani yedi derken olmadı. Yani sonraları olmadı. Olmadı yani. O yüzden birilerinin sirkelemesi lazım. Bir kendilerine gelmesi lazım. Şimdi basın toplantısında, sosyal medyada Galatasaraylı olup da takımı karıştırmak isteyenler de var. Dediğin anda buna da bir açıklık getirmen lazım. Şimdi hangimiz burada şu an 340 kişiyiz. Hangimiz durup dururken Galatasaray'ı içeriden yıkmaya çalışır veya öyle bir ister? Hepimiz istiyoruz değil mi? Galatasaray'a şu anda transfer olsun. İşte Fenerbahçe transferleri yapıyor. Biz gerideyiz. Onlar işte başladılar kaliteli isimler getirmeye. Bak bugün de yine imza attırdılar. Her gün birine artık imza attırmaya başladılar. Biz de imza attıramıyoruz. Neyi bekliyoruz biz? Fener'in yapısı şu anda işliyor. Arkadaş Morata'ya gidiyorsun. İş başka bir boyuta gidiyor. Pavlovic'e gidiyorsun. İş başka bir boyuta gidiyor. Skriniar'a gidiyorsun. İş başka bir boyuta gidiyor. Tuta'ya gidiyorsun. İş başka bir boyuta gidiyor. Hangi oyuncuya gitsen şu anda iş başka boyuta gidiyor. Şuradan bize kim gelir? Kimi tercih ederdin almayı? Eren Elmalı meselesi. Buradan kimi alırdın takıma şu anda? Ben mi? Aynen. Şu bizim eski kadrodan kimi isterdin şu anda? Sabri'yi Ben net alırdım. o Sabri'yi alırdım. zamanki Balta'yı isterdim, ben sana söyleyeyim. Balta da Bekler'i alırdım net. Hakan Balta, Sabri Bekir'i alırdım abi. Abi Desantis'i de alırdın kaleye. Ya Tamam mı? tamam abi. Yani Herkesi alırdım. Şu anda bunlar herkesi yok. al. Yani aynen. Şu an bizim beke ihtiyacımız var. Dörtlü Osimhen'in yanına oynayacaksak. nasıl giderdi? Osimhen'in yanına nasıl giderdi? Müthiş. Müthiş. Arkalarına sağlam bir Lincoln. Ya bunları arar olduk arkadaşlar. Neyse, şimdi hazır dönmüşken burayı da sonuçlandıralım. Evet, ben Bilen sana vereyim. arkadaşlar Sen oldu. devam et. Evet. Gökhan Yıldırım, tebrik ederim. Bordo maçıydı. Ee, Kabus 1905'te doğru cevapladı. Bir de Evolution and Action Romuzlu arkadaşımız da bildi. İnşallah doğru söylemişimdir. Bordo maçıydı. 4-3'lük Bordo maçıydı. Golleri hatırlayan var mı? Golleri de geçeyim. 1-0 dakika 1 gol 1 yemiştik. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonra 43 ve 65'te Arda'nın golleri vardı. Kivil sonradan maça dahil olmuştu. Kivil da 45'te daha bir sakatlıktan dolayı girmişti. 90 artılarda Reis'in golüyle kazanmıştık. 4-3'lük Fransız ekibi Bordeaux'a karşı olan maçın skoru o kadroydu. O kadroyu sormuştum size. Bilen arkadaşları tebrik ediyorum. İyi Galatasaraylısınız. Şimdi Galatasaray'ımıza gelelim. Siz iyi Galatasaraylısınız da maçtaki oynayan dün ilk 11'imizde kaç tane iyi Galatasaraylı vardı? Şimdi arkadaşlar formdan konuşuyoruz. Formsuzluktan konuşuyoruz. Bir kere bizim takımımızın, kulübümüzün en formsuz adamı bana sorarsanız Okan Buruk ve ekibi. Çok formsuzlar. Yani şöyle formsuzlar. Ya az önce de değindim. Bir kere daha üstünden geçeyim. Yeni giren arkadaşlarımız olduğu için onlara da seslenmiş olayım. Arkadaşlar 46-47'de oyuncun sakatlanıyor ve 60'a kadar oyunda tutuyorsun. Ya bu hakikaten kabul edilebilir bir durum değil. Yani bunun bir çözümü olması lazım. Okan Hoca şu oyuncu değişikliklerinde bu kadar gelen eleştiriye bir yanıt vermesi lazım. Ve bu yanıtı da konuşarak değil, sahada yaptığı oyuncu değişikliklerle, zamanında oyuncu değişikliği yaparak göstermesi lazım. Ya hocalık biraz bunu gerektirir. Yani bunu yapmak zorunda. Takımın en formsuz e, adamı bence Okan Buruk ve yanındaki ekibi.
İkinci olarak formsuzluk konusunda eee Mertens hakikaten çok formsuz. Mertens bitik durumda. Mertens'i geçen sene bir ara Okan Hoca Kerem Aktürkoğlu'nu 10 numarada oynatarak Zaha'ya yer açmıştı ve Mertens'i yedeğe çekmişti. Mertens de ligin en iyi yedeği olmuştu. Bir süre boyunca yedek kalmıştı. Ee, Yine öyle bir şey lazım. Yani Mertens'in oynadığı yere iyi bir transfer şart. Artık sistem mi değiştirirsin, oraya başka oyunu monte edersin, transfer mi yaparsın, e, takımı içinde mi bir çözüm bulursun bilmiyorum ama dün oynadığı süre boyunca Mertens kaçıncı dakikada oyundan çıktı? E, Bir ona kısaca bir bakacağım. Mertens dün 70 dakika oyunda kalmış. 70 dakika boyunca Mertens'in kaç ikili mücadele kazandı biliyor musunuz? İkili mücadele kaç tane kazanmış olabilir Mertens? Arkadaşlar Mertens hiç ikili mücadeleye girmedi bile. Tenezzül edip ikili mücadeleye girmeyen adam kaç ikili mücadele kazanmış olabilir? Sıfır. Kazanamadı. Şimdi bir futbolcunun, hocadan bahsediyoruz, formundan, formsuzluğundan. Şimdi takımın genel formu eğer düşerse bu tabii ki bir yerde hocaya yazar. Değişiklikler gecikiyorsa bir yerde hocaya yazar. Belli futbolcular sezonun ilk gelir gelmez çok iyiyken yavaş yavaş düşüyorsa bu yine hocaya yazar. Ama futbolculara ne yazar? Şimdi futbolcunun formda olup olmamasının tek göstergesi var. Bakın ne attığı gol, ne attığı dribling, ne koşu mesafesi, bunların hiçbiri futbolcunun temposunu, formunu göstermez. Bunu gösteren tek istatistik vardır bak Barış. Bunu her zaman söylüyorum. Bu istatistik de futbolcuların girdikleri ikili mücadeledir. Bak formda bir futbolcu ikili mücadeleye girmekten korkmaz, çekinmez. Girer, savaşır, kapışır. Dün 13 defa ikili mücadeleye girmiş bir Davinson Sanchez var. Ha, bunun 8'ini kazandı, 5'ini kaybetti. Kaybettiği de zaten 2 tanesi gol oldu. Torreira yine 11 ikili mücadele 8'ini kazandı. Barış 17 ikili mücadeleye girmiş. Arkadaşlar yemin ediyorum Barış'a laf atan adam çarpılır çarpılır. Bak taş olur, odun olur, çarpılır, geberir gider. Dünkü maç üzerinden. Abicim Barış Allah'ın bir lütfu bu takıma. Bakın istediğinizi yazın, istediğinizi söyleyin. Benim nacizane görüşüm bu. Barış Allah'ın bir lütfu şu takıma. Onun kadar ikili mücadele, onun kadar savaşan, onun kadar isteyen gayret 17 ikili mücadeleye girdi bu adam ya. 17 kere ikili mücadeleye girmek ne demek biliyor musunuz? Bir savaşta 17 farklı insanla cenk etmek demek bu. Ve bunun 8'inde de galip gelmiş. Ya bu hiç kolay değil. Bu hakikaten hiç kolay değil. İnanılmaz çabaladı, inanılmaz efor sarf etti. Helal olsun sana ya. Aldığı her kuruş helal Arkadaşlar olsun. hocam bir Alvaro Morata meselesine arkadaşlar merak ediyorlar. Çok Bitirelim, keşmiş. bitirelim, Tamam, bitirelim. ondan sonra ben geçeyim. Bitirelim. Alvaro Çok maça dönecek bir Morata. şey yok. Yani Tamam. bir yudum alayım. Al hocam. Biraz da grip ve nezle geçiyorum. Çok özür dilerim. Sesimden de belli oluyordur. Normalde daha hareketli, daha akıcı konuşmaya gayret gösteriyorum. Ara ara es veriyorum. Çok özür dilerim. Boğazım kuruyor. Şimdi Olur hocam arkadaşlar ya. Es verebiliriz ya. Yorgunuz. Oyuz buyuz yani. Arkadaşlar Osimhen idare Osimhen etsin. 12 ikili mücadele. Torreira 11. Ya şimdi Sara sakatlıktan yeni çıktı. Zaten çok ikili mücadeleye giren bir adam. Bir standartı var. Ama az yani. 4 ikili mücadele. 3'ünü kazandı. Kendi standartına göre az. Ama baktığın zaman çok etkiliydi. Çok ikili mücadeleye izin vermedi. Topu kendine geldiği anda birkaç defa 2-3 kişi ne güzel çalım attı. Ne kadar göze hoş gelen, ne güzel bir futbol oynadı. Keşke Torreira sadece ikili mücadeleye girmiş olmasaydı da biraz ön baskı. Benim özellikle çok e, dikkatimi çeken bir durum var dünkü maçla ilgili. Onu ben size göstermek istiyorum. Çünkü alışık olmadığım bir şey gördüm ben dün Galatasaray'da. Yani biz Okan Hoca geldiğinden beri biz şunu geçen sene olsun, bu sene olsun. Biz şunu her zaman e, oyunlarımızda bu seneden bahsedelim. Mesela buraya Osimhen olsun. Ya da Icardi de hiç fark etmez. Burada Mertens,
işte Barış ya da Kerem de. Buraya Barış de. Ya da Zaha de, Ziyech de. Şurada Torreira ve Sar olsun. Yani kadroda çok isimlerle çok takılı kalmayın. Benim demek istediğim farklı bir şey. Biz ön tarafa baskı yaparken geçen Arkadaşlar, seneden beri Morata meselesini birazdan hepinizin kafasını rahatlatacağım. Rahat olun. hemen Kamuran hocamın şu bitsin notu bitireyim. istiyorum. Biz baskı yaparken biz genelde kimlerle baskı yapıyorduk? Icardi olsun ya da Osimhen. Bu sene için Osimhen'den bahsediyorum. Biz Icardi, Mertens, e, Kerem'i, Barış'ı ya da Yunus'u, burada kim oynuyorsa Ziyech olur, Zaha olur. Bunları ekstra güç olarak, kuvvet olarak 6 numarayı, buradaki 6 numarayı basan adam bizim için her zaman Torreira'ydı. Torreira basardı. Torreira ile Mertens'le biz bunu başardık, yapardık. Dün ilk defa çok saçma sapan bir şekilde Okan Hoca bunu nasıl becerdi bilmiyorum ama ön tarafa Sara'yı yolladı ya. Ya baskıya Sara'yla gitti. Torreira'la değil. Halbuki Henderson gibi bir tane kazmayı yakalamışsın. Kazma derken kariyeriyle alakalı konuşmuyorum. Form durumundan bahsediyorum. Ee, Hızlı dönemeyen, yavaş hareket eden, ancak gelir gelmez geriye pas verebilecek. Henderson bir defa topu aldıktan sonra önünü dönebildiğini gördünüz mü? Göremediniz. Ama maalesef biz burada ona baskı yapamadık. Biz Ajax'ta ön tarafa baskı yapamadık. Yani Manchester United'a yaptığımızı, Tottenham'a yaptığımızı, geçen sene Bayern Münih'e yaptığımızı, birçok Avrupa kulübüne yaptığımız o Galatasaray'ın o ağır baskısını biz yapamadık. Neden yapamadık? Çünkü Torreira'yı baskıya gönderemedik. İzlerken çıldırdım. Abi biz niye Torreira'yı baskıya yollamıyoruz? Torreira burada kimse olmak için bekledi. Ben anlamıyorum ki. Ve işin en kötüsü de şuydu. Hele 1-0'dan sonra. En kötüsü de şuydu. Birazdan Biz anlatacağım. bu arkadaşları Birazdan Sanchez anlatıyorum ve detaylı. Apo'yla hiçbir zaman biz şuraya daraltamadık abi. Çok korktuk. Arkaya sarkıp pozisyon yemekten korktuk. Aynen öyle. Maalesef korktuk arkadaşlar. En büyük hatamız Torreira'yı baskıya yollayamadı. En fazla bir iki kere gördük. Ama cılız. O da göz hep arkadaydı. Aman işte şey kaçırmayayım. Taylor'ı kaçırmayayım. Fritz'i kaçırmayayım. Ya bu şekilde olmaz. Galatasaray bu değil. Galatasaray ön baskısını sert bir ön baskı yapan bir futbol takımı. Bunu yapamayınca adamlar tık 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 çıktı. Henderson'ın uzun pas atmasına izin verdik. Henderson'ın topu kenarlara açmasına izin verdik. Ya biz bu değiliz. Biz bunu oynayan bir ekip değiliz. Bunu oynayan bir takım değiliz. Buna müsaade eden bir takım değildik. Kimliğimizden çıktık. Benim üzüldüğüm, benim anlayamadığım bu. Ne oldu? Tabii yedik. Hızlı ataklarla yedik. Çünkü burada tutamayacağımızı anladık onları. Gelmelerine izin verdik. Geldiklerinde de adamlar pozisyonları değerlendirir. Biz değerlendiremedik. Mesele bu. Evet Barış'cığım sen transferden giriş yap. Sonra değerlendirelim. Şimdi şöyle arkadaşlar, Morata ile ilgili saat ve saat, an ve an şartlar değişiyor. Fakat şöyle söyleyeyim. Morata'nın kendisiyle, oyuncunun kendisiyle anlaşıldı. Yani oyuncuda herhangi bir sıkıntı yok. 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla beraber kiralama konusunda anlaşma sağlandı. Yani önümüzdeki günlerde büyük bir aksilik olmazsa sağlık kontrolü için oyuncu gelecek. Burada sizin bahsettiğiniz gibi şimdi bu transfer meselesi an ve an değişiyor. Şimdi burada Milan'ın da bir tabii planlaması var. Yani Morata'yı sattığı zaman yerine yine bir oyuncu koyması gerekiyor. Şimdi bu oyuncuyu eğer Morata Milan oyuncuyu bulup Morata'nın yerine koyacak oyuncuyla anlaşırsa o zaman hemen gelecek. Yani oyuncu kanadında herhangi bir problem yok. Oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor ve Galatasaray'da oynamayı tercih ediyor. Ama
tabii burada Milan'ın da bir planlaması var. Milan eğer bu planlamayı yapamazsa işler biraz karışır. Ha, bu arada şu da var. Oyuncunun sözleşmesiyle ilgili de biraz makas dar Milan açısından. Yani satın alma opsiyonlu olduğu için dolayısıyla Morata tarafında iş tamam arkadaşlar. İş Morata'da bitti. Yani Morata cephesinde, ama Milan kendi planlamasında yapıyor. Kendi planlamasını yaptığı anda tamam artık bu transferi ona verebiliriz dediği noktada transfer Galatasaray tarafına gerçekleşecek. Yani bitmiş bir şey yok. Yani iptaldir, odur, budur falan değil. Şu anda Morata tarafı okey. Sadece Milan şunu söylüyor. Bizim de bir planlamamız var ve bu planlama doğrultusunda hareket etmemiz gerekiyor diyor. Şu anda durum o. Ama Morata tarafında herhangi bir engel yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani aslında Milan da tamam. Ama planlamasına göre hareket edecek. Oscar hoş geldin. Sen de yayınımıza hoş geldin. Yani Morata meselesi bu arkadaşlar. Yani iptal falan filan değil yani. Onu söyleyeyim ben size. Şu anda devam ediyor. Onun dışında bugün bana düşen bir haber daha vardı. Bu arada şunu yine yayına getirmek istiyorum. Tekrar söyleyeyim yani. Yayınlarda son zamanlarda söylüyorum ama şimdi biz canlı yayına çıkana kadar birçok transfer haberleri düşüyor piyasaya. Bunları da Twitter hesabımızda yayınlıyoruz. Arzu edenler olursa Twitter'dan da bizi takip etsinler. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Ama Twitter biraz daha benim kullanmam için daha kolay olduğu için biraz daha orayı size daha fazla söylüyorum. Arzu edenleriniz oradan takipte edebilir diye düşünüyorum. Burada Onun dışında yoruma katılıyorum. Hakikaten bazı oyuncuların yedek oturması, yani böyle bir lüksümüz bile kalmadı arkadaşlar ya. Herhangi bir futbolcuyu hoca formsuz diye yedeğe bile bırakamıyor ya. Yedeğimiz yok. Yunus'u yedeğe bırakacaksın. Şimdi geldi de bakalım Ahmet ne gösterecek, ama zaten Yunus sakatlandı. Bir zahmet bu hafta oynamazsın. Baya bir süre oynamazsın. Yorumlarda nerede kalmıştık? Ben herhangi bir yerden girdim ama. fark etmez hocam. Ee, Oradan devam edebilirsin. Bu arada arkadaşlar peki. yine Milan'dan bir oyuncu daha David Calabria, sağ bek David Calabria'yı diğer oyuncularda yer aldığı bir paket anlaşma kapsamında Milan Galatasaray'a teklif etti. Ancak Galatasaray'dan henüz kesin bir yanıt gelmedi bu paketle ilgili. Bunun da takipçisiyim. Bunu da takip ediyorum. An ve an takip edeceğim. Herhangi bir gelişme olursa bununla ilgili de size yine sosyal medya hesaplarımızda canlı yayın yapana kadar, yani en azından anlık oradan size bilgi Yunus'la akışını Osimhen arasında gerginlik sağlayacağım. mi var? Yok Böyle öyle bir bir yorum şey, geldi. Böyle bir şey yani duyduk mu? yok öyle bir şey yok ya. Birkaç Yunus haftadır da vardı. Okan Hoca bu problemi çözmeliydi. Yunus'un kulağını çekip Osi yaparsa kadro dışı kalırsın falan denmeliydi. Ya Yunus'la Osimhen arasında yok bilemedim. öyle bir şey, yani öyle bir şey hiç duymadım ben ya. Yani antrenmanlara da gidildi arkadaşlar, işte antrenmana gidildi, Florya'ya maç öncesi basın toplantıları, onlar bunlar falan. Evet, yani bizim Hepsini takip izlenimimize ettik. göre Oradayız yani. Galatasaray'ın içindeyiz yani. tabii O tabii, yüzden sağ olsun elim Adnan abi kulağımıza, yakından takip ediyor. Adnan ekibimiz orada abi yani. Evet. tabii Florya'daydı bu hafta. Gelişmeleri takip etti. Herhangi öyle bir şeyle karşılaşmadık açıkçası. Ben de şaşırdım okuyunca da. Saha Evet. içerisinde bazen olabiliyor. Ondan bahsediyorsak eğer arkadaşlar, saha Ya saha içerisinde içerisinde olur o insanın tarz gözü şeyler babasını yani. bile görmüyor yani. Orası Yani. farklı. Ha, Bu onu da arada konuşalım ya. Bu arada hakikaten aha, şuradaki aşkın olayım. Ne güzel bir niki var ya. Çok özledik be. arkadaşlar anlık 400 Barış, sen kişi özledin mi olduk. ya?
Abi Sen özledik tabii, özlemez miyiz ya? Yani Ya yani bizim bir WhatsApp kişi grubuna her demek ki girdiğimde elim titriyor, yemin takım, ederim ya. aynen yani bir kişi takımı bu kadar etkiler mi ya? Şeyden dolayı Arkadaşlar arkadaşım, bir bizim bir virgül arkadaş alıyorum. grubumuz var. 2-3 yıldır adını değişti. Çok farklı isimlerle WhatsApp grubu vardı. WhatsApp grubumuzun adı Icardi Sevenler Derneği. Şimdi orayı her Arkadaşlar şu açtığımızda an 400 kişiyiz. 408 anlık. biraz da ben Yayınımızı bunu sevdim. Bunun bir üzerinden bir beğeni konuşalım. atarsanız, hocam şöyle miydi ya? Sen yapıyorsun bunu ama şöyle bir beğeninizi alırız Evet, arkadaşlar. evet, evet. Like'ınızı Şu tahta alırız. üzerinden yapalım diyeceğim de Bizi çevirebilirsem. tercih ettiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Var olun. Bu arada sen bir az önce şey açtın. Ee, bir ne açtın? Bir şey açtın. Anket açtın. Onun Anket sonucu var mı? açtım. Onunla ilgili Ankete bakalım hocam. Devam şimdi hemen ediyor şu başka, anda. öyle mi? Hocam Kaç kişi toplam katıldı? Neler 744 söylüyor? kişi katılmış. Evet. 745 kişi. %65 galibiyet. Mağlubiyet %15. Ee, rezil oluruz %21 şeklinde. Galibiyete daha fazla oy var şu anda yani. Düzgün yazayım şunu Doğal ya. Ne kadar olarak kötü yani. yazdım ya. Arkadaşlar transfer yani çok fazla bir hareket yok. Şöyle şimdi dünkü maçın sarsıntıları devam ediyor. Daha dünkü maça çıkmadan Morata haberi bir anda piyasaya düştüğü için bir anda, ya ben şunu da bakın şimdi arkadaşlar, şimdi şunu da söyleyeyim ben size. Takım maça çıkacak, transfer söylentisi çıkıyor. Şimdi Etkiliyor mu sence? Bu etkiler mi? Yani abi yüzde güzel binde güzel bir, oyuna çıkmasın. bak şimdi binde bir ihtimal de olsa emin ol, bak o haber çıktığında yani teknik heyetten, oyunculardan kimsenin haberi yoktu ha. Bir anda az önce söyledim ya, işte bu sosyal medyada işte çok fazla hesaplı, işte oyuncu menajerleriyle arası iyi olan, isim vermiyorum. Bunların manipülasyonları da çok fazla. Ya takım maça çıkacak, transfer açıklaması yapıyorlar. Ya bekleyiver ya, haber beklesin ya. Ha, haber beklemez ayrı bir mesele ama yani bir %1000 de olsa bir anda taraftar maçı bıraktı. Morata'ya kilitlendi herkes. Ya. Yani o yüzden buradan Icardi'ye de sesleniyorum. Icardi kardeşim, Aşkın olayım. bak, aşkın olayım. Al yengeyi gel. Bir misafirimiz Yani ol. Değil mi? Bir ya gel bir, misafir olmaya gerek yok. İstanbul onun ya. değil mi? Gel mekanına. Ev senin ya. Yani Gel şurada, yemin ediyorum misafir edeyim. mekanın Şöyle uzat sahibi geldi ayaklarını, de birlikte maç ya. izleyelim. Arkadaşlarının yanında dur. Onlara moral ver. Gel antrenmana, elin cebinde dursan bile sallıyorum. Yani takımla beraber ol yani. Bak dün, adını bile söylemek istemiyorum ama anlayın diye söylüyorum. Fenerbahçe'de, hadi siz söyleyin, ben söylemeyeyim adını. Ne o eli böyle kırılmış da falan filan. Ne dedi? Normal Ne şartlarda dedi? benim normal şartlarda benim takımla beraber olmamam gerekiyordu ama arkadaşlarımın bana ihtiyacı olur diye. Amrabat mı? Hayır Kimdi o? ya. Hakan. Kim? Hakan mı? Mert Hakan mı? Mert Hakan. Mert'ini söylemiyorum. Mert olmadığı için. Tamam. Yani ne dedi? Takımın bana ihtiyacı olur düşüncesiyle takım arkadaşlarımın yanında olmak istedim. Mirkan Kaplan yazmış. Hav 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 hav. Ona bir şey yapmışlar, video. Aynen. Benim kedileri sormuşlar da benimkiler de British arkadaşlar. Ya adamlar o Birisi kadar Nora, ballı birisi ki, Oscar.
adamlar o kadar ballı ki en yakın rakibinin golü offside olmasa, geri dönmese VAR'dan, adamlar bir golle elenecekti ya. Yani bizim arkadaşlar, bizim bir defa başta Okan Hoca, sonra oyuncu grubumuz olmak üzere bir an önce sirkelenmemiz lazım. Bir an önce sirkelenmemiz lazım yani. Kadro yapalım mı? Buyur hocam. Arkadaşlar. Beğenilerden iyiyiz. Bak sağ olsun Abi Bilal Soru beğenilerimiz az devamlı. ya. Arkadaşlar niye böyle yapıyorsunuz ya? Ağlayalım 177 mı? olmuş. TikTokçular gibi kalkıp şimdi müzik açıp burada bir şeyler mi göstereyim? Yani ne yapayım? Atın beğeniyi, güzel güzel sohbet edelim. Aslında yorumlar güzel. Bazılarına girmek istiyorum Yorumlar yorumlara da güzel canım. çok Evet. çok fazla yorum var. Sen biraz yorumları ekrana getir. Ben de Ben yorumları ekrana getireyim. Sen devam et hocam. şimdi arkadaşlar Morata'yı ister miyiz? Morata'yı soranlar oluyor. Morata'yı sormayın bir zahmet yani. Morata'yı da sormayın yani. Hadi Ya tamam buyurun. sor. Like atmayanın gece rüyasına Ne girer girsin? kabusu Osayi'ye ne diyorsun? Fener bırakıyormuş. Osayi meselesi Ya bırakıyorsa bıraksın. Ya şimdi biz bu ikisini biz diyelim ki oldu da becerdi bizim takım. Hani Romano falan yazdı. Mecbur kaldın. Artık almazsan çok ayıp olur. Kariyerin biter diye Morata'yı aldık. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi aldın adam geldi. İmzayı da attı ilk 11'e. Oynatacaksın mecbur. Eyüp, sana Morata zahmet dediğin tekrara adam düşmeyelim. Başa dönersin. Anlattık bazı şeyleri ya. şu anda tam adamındayız Eyüp. Yani hiç merak etme. Tam şu anda transfer konuşuyoruz. Abi Morata'yı aldık. Şimdi Osimhen de var. Ya baktığın zaman bu adamlar ya hakikaten çok mükemmel bir ikili olur. Allah rahatlık Birbirini versin iyi o zaman. tamamlar. Teşekkür Ben ederim. açıkçası böyle bir ikili izlemek isterim ama şimdi bunun arkasını da iyi desteklemek lazım. Yani bunlara iyi bir ekip kurmak lazım. Kesinlikle bir üçlüye geçmek lazım. Yani normal şartlarda hocanın hiç denemediği ama ya bir kere denedi ama olması gereken nasıl bir üçlü bir de o da var. Arkadaşlar nasıl bir üçlüyle bu arkadaşları iyi oynatırız. Şimdi eee, Apo buraya bir transfer ve Sanchez. Yani böyle bir üçlü Abdülkerim buraya kesin bir transfer istiyor. Çünkü Nelson'un gitme durumu var. Barış senin bu konuyla ilgili bir bilgin var mı? Çünkü Napoli'nin ilgisi var. Geçen seneden beri Napoli'nin ilgisi yazılıyor. Hocam Bunun bir e, gerçeklik payı var mı? şöyle söyleyeyim. Çok kısa hemen söyleyeyim sana. Bu arada arkadaşlar, Rashford'la ilgili ben size şunu söyleyeyim. Rashford'la birçok kulüp ilgileniyor. Evet. Bunun içerisinde durumunu soran Galatasaray var. Ama oyuncuyla birebir görüşen Mourinho da var. Oyuncunun kendisiyle birebir görüşen Mourinho da var. Fakat şöyle söyleyeyim. Oyuncu Barcelona'yı istiyor. İlk tercihi Barcelona. Eğer Barcelona olmazsa Manchester United'dan çıkıp Barcelona'da oynamak istiyor ama çok fazla şey var. Talibi var. Aston Villa'ya kadar iş gelir mi? Ona bakacağız. Henüz Aston Villa şeyi yok. Öyle söyleyeyim. Yani bana gelen henüz herhangi bir şey Aston Villa ile ilgili transfer netleşmesi yok. Öyle söyleyeyim yani. Mesela Borussia Dortmund var ilgilenen. Milan var. Yani çok fazla takım var adı geçen. Ama önceliği Barcelona arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi gelelim Nelson'u dedin değil mi hocam? Evet. Nelson'la ilgili sana son gelişmeyi söyleyeyim. Şimdi hocam bugün, yani bir gün önce
Nelson'un yanı sıra Napoli'nin yanı sıra Lecce'de Nelson'u transfer etmekle ilgileniyor. Yani devreye Lecce'de girdi. Galatasaray 12 milyon euroluk fiyatı karşılanması koşuluyla Lecce'ye görüşmelere yapabilirsin mesajı gönderdi. Dolayısıyla biliyorsunuz Galatasaray'a 7 milyon euroya gelmişti Kopenhag'dan. Dolayısıyla Napoli'nin ilgisi var ama Lecce'de yine ilgi duyan kulüplerden bir tanesi. Galatasaray yönetimi de Nelson'a 12 milyon euro bandında bir teklifle gelirlerse görüşebilirsin mesajını gönderdi. Buyur hocam. Buradan Makedonya'ya selamlar. Kim Makedonya'dan ya? Selman. Senin memlekette ya Makedonya. Selman Luma. Selman hoş geldin. Makedonya'nın neresindensin? Yazar mısın lütfen? Bize bildir. Yolumuzun üstü biliyorsun. Evet. Hanım tarafı benim. Ben de yarı Makedonyalı. Yani Aynen ha. Makedonya Makedon sayılır ya bizim Ohrid Barış. diyelim yani. Ohrid, Struga. Yarı Adanalı, yarı Makedon. Yarı Adanalı. Tam Adanalı, yarı Bize, Makedonya diyelim. aynen tam Adanalı ama yarısı da Makedon. Aynen, Şimdi aynen. valla az önce bir tane yorum vardı. Hem kızmamamızı söylüyor hem de 3 transferle bu iş çözülür diyor. Arkadaşlar işte bizde 3 yani aslında burada 4 transfer var. Açıkçası Morata henüz olmamış bir şey. Gerçi ben keşke yazmasaydım. Çünkü benim buraya yazdığım adamlar genelde olmuyor. Olmasa da olmaz. Yapabilecek bir şey yok. Artık yazdık bir defa. Stoperin Salman sağ ortasından olasın ya. muhakkak Kesene bereket. Allah bin katını teşekkür. versin sana. Bu Teşekkür ederiz. Makedonya nesi Sağ oluyor olasın. kanka bu para? Ne Makedonya? Ne Denar, para birimi ne? denar. Denar Makedonya mı? denarı. Çok Evet. değerlidir. Bakır 100 Makedonya dinarı denarmış. Kanada dolarından daha değerli. Ona göre yani. Değerini bileceğiz inşallah. Denar diyor. Aynen denar deniyor. Denar. Neresindensin? Bir yazsana Selman. Merak ettim. Şimdi belli başlı yerlere transferlerin de şeyi kesildi. Barış dikkat ediyorsan değil mi? Bazı yerlere hiç transfer konuşulmuyor. Ya Atıyorum Okan Hoca sürekli 10 bölge Mertens'in diyor ya. Ön bölge diyor ya. Yani Okan Hoca üçlü oynamak istiyor ama nasıl yapacak bilmiyorum. Yani Okan Hoca üçlüde ya üçlü. çok Yani transfer sürekli lazım. ofansif Yani ben de düşünüyor yani. tamam düşünsün. İyi güzel düşünsün de Morata'yı aldım buraya. Abi Ee, Morata'yı bir alıyorsan yıldır %100 üçlü evet. oynayacaksın abi. Başka şansı yok. Ya Üçlüye tabii döneceksin canım yani. tabii. Morata'yı aldığın anda Üçlü için üçlüdesin yani. stoper lazım. Kaan Ayhan'ı İşte mı oynatacaksın stoperde ama burada? yapması Mete lazım. Han'ı mı oynatacaksın? Ya son dakikalarda çok acayip Salih de transferler olabilir. Makedonya'ya gidiyormuş bak. Bu arada çarşamba günü. Tetova'danmış bak. Oo Tetova, Tetova. Tetova'nın Atalay köftesi ben de meşhur değil mi Adanalıyım kanka? diyor. Adana'nın neresinden? Kozanlıyım ben Atalay. Tetova'nın nesi meşhur? Böreği meşhur ya. Böreği Börek mi meşhur meşhur? yani. Börek Abi biliyorsun yani. bizim Türkiye'de her yerin bir kere köftesi meşhur. Arnavutluk var mı sende? Selman. Arnavutluk. Kalkandelen. Aynen Kalkandelen'den. Bak o bölgede çok dostlarımız var ha. Söyleyeyim sana. Çok tanıdığım var. Oradaki arkadaşların hepsine Arnavut'um diyor. Bak gördün mü? Oradaki arkadaşların hepsine selam söyle. Yani dost arkadaşlarımız da var. Belki yayını izlese beni görse tanıyacak yani. Vay arkadaş. Dolayısıyla e, selam olsun buradan. Herkese buradan Makedonya'ya, Tetova'ya, Ohri'ye, Struga'ya, Adana'ya, Çukurova'ya, Kozan hangi köy diyor? Kozan'ın Merkez Ömer, Cumhuriyet Mahallesi, Yurdumuzun dört bir yanına. hemen stadın yıkılan Ardahan'dan kapalı spor İzmir'den salonunun Ardahan'a. hemen yıkılan kapalı spor salonunun o antrenman sahasının hemen 100. yıl ilkokulunun yanındaydı evimiz. Yani orada adresini de vereyim. Gibi gibi yani. Evet hocam buyur sen. Gerçek mi ya? Şimdi Cimri arkadaşlar bize olur diyor lan. futbolcu lazım. Osimhen, Osi. Elimiz açık rahat ol Arkadaşlar ya. pek transfer haberi de yok açıkçası. Şimdi Galatasaray'da bir suskunluk dönemi var.
Morata'yı yazmasalar, dış mihraklar yazmasa Morata'yı ondan Dış bile haberimiz mihraklar olmayacaktı. yazmasa, yani bak şimdi şöyle söyleyeyim hocam sana Morata meselesini. Bak dış mihraklar yazdı. 3 dakika sonra bana geldi haber. 3 dakika sonra. O yazmasa ben ya mecbur yazacaktım. Yazardım yani. Ee, hocam yazılıyor. Yazılıyor. Yani bir şekilde yazılıyor yani. Ha burada oyuncunun şeyi önemli. Oyuncu ben Galatasaray'da oynamak istiyorum. Bitti. Lan omuzumuzu bir türlü düzeltin. Ha şöyle. Oyuncu ben oynamak istiyorum diyor yani. Galatasaray'da bitti. Evet Evet. hocam. Ya şimdi yorumları da okuyorum. Tamam, Ha sen Morata'nın evet aynen. 32 yaşında olduğunu farkındayız. Hatta 33'e girecek de yani 25 yaşındaki Morata'yı da alamazsın. Kusura bakma da. Yedirmezler sana. 25 yaşındaki adam Real'deydi. Juventus'taydı. Adam Şampiyonlar Ligi finali oynuyordu. Yani Sevgili o kadar da Şemsi olmaz ama Makedonya'dan selamlar demiş. Makedonya'ya ama burada selam saygılar olsun. Sağ Morata'nın olun. Morata'nın daha geçtiğimiz yaz Avrupa Şampiyonası'nda nasıl bir performans gösterdiğini de unutmayalım. Yani gayet formda bir futbolcu. Icardi de çok genç sayılmaz. Şimdi arkadaşlar her taraf aslında transfer. Orta saha hiç konuşulmuyor abi. İşte bak aha Salih onu diyor işte buyur. Diyor ki Osimhen, Torreira, Sanchez. Ne dedim ben? İyi ki de olmayacak. Yemin ediyorum iyi ki de olmayacak ha. Yani göbek boş diyorum yani. Abi iyi ki de yok. İyi ki de Torreira olmayacak. İyi ki de Osimhen, Sanchez. İyi ki de oynamayacaklar abi. Arkadaşlar Oynamasınlar zaten. şöyle çok özür diliyorum hocam. O Yine arada virgülünü o alayım. arada bir Fenerbahçe maçı var. Orada dinlenmiş olacaklar. İyi ki de öyle oldu. Ayın 20'si ve 23'ü İstanbul'da maçtayım. Basın tribünde olacağım. Dediğim gibi yani maça geleceğim, ben de maça gideceğim diyenleriniz varsa oturur tanışırız, bir kahve içeriz, bir kahve ısmarlarım. Hem de tanışmış oluruz. Bana özelden ulaşabilirsiniz. Yani mailden falan mail atın. Bakın sayfanın açıklamasına falan. Orada mail DM'den olması lazım. ulaşın Barış'a. DM'den DM'den. ulaşın. Aynen. DM'den. Ee, ben de abi stattayım diyenleriniz varsa Adana'da ne zaman olurum yazın. Anca yazın. Daha Bakacağız. çok Adana Makedonya'da oluyor yazın. Daha çok Makedonya'da daha oluyor. çok Makedonya tarafına gidiyoruz. Evet hocam buyur Ya, sen. ya, ya, ya. Fazla da konumuzu Evet, dağıtmayalım. evet Aynen. arkadaşlar, dağıtmayalım ama diyoruz Bilal'im hayırlı hakikaten akşamlar dağıtmak sağ zorundayız. olasın. Evet. Şi- Çok sağ stoper ol. stoper mevzusu ne durumda? Hangi stoperi alacağız biz Barış? Hangi stoper alacağız Abi abi? şöyle stoperde bak şimdi Pavlovic meselesi var. Pavlovic'e ısrarla yönetim bastırıyor ama maliyeti çok yüksek hocam. 20-25 milyon euronun altında takım vermek istemiyor. Artı oyuncu da şu Çok be. anda hocam oyuncu da şu anda çıkmak istemiyor oradan. Yani evet Gelmesin zaten. alternatif oyuncular yok mu? Var ama hoca Morata'yı aldıktan yani alacaksa eğer alma noktasına geldiyse takım Evet. üçlüye dönecek. Üçlü oynayabilecek bir oyuncu profili alması lazım. Basın açıklamasında da bunu zaten söyledi. Biz oyuncu almak için değil, geldiğinde bize faydalı olabilecek, sistemimize uyum sağlayabilecek hazır oyunculara gitmek istiyoruz dedi Okan Hoca. Şimdi bana göre en zor transfer bölgesi stoper olacak hocam. Stoper bölgesi. Şimdi bir stopere sen 20-25 milyon euro verir misin? Bir stopere. Yani Verilmez. Hele ha bana sorarsan Pavlovic'e hiç verilmez. ha Vallahi şimdi verilmez ya. Ya bunu Pavlovic bir kere konuşmamız arkadaşlar lazım yani. yani o kadar ayağı temiz bir adam değil. Üçlüde oynayacaksan ayağı hakikaten temiz adamlara ihtiyaç var. Önde basacak adamlara ihtiyaç var. Tamam önde basması var ama önde basar şuradasına. Pavlovic gelir basmaz demiyorum ama geri döner mi? Geri dönebilir mi? Çok zor. Zaten Geri Mutu dönmesi çok şeydi zor. yani transfer şeyi Çok sarı kapalı. kart, Muhabbeti kapalı şu anda. çok Yasak. kart alan bir futbolcu. Seni her an 10 kişi bırakabilir. Yani çok güvenebileceğim bir adam değil Pavlovic. Vallahi çok tutmuyorum. Yukarıda bir tane arkadaşın daha bir Bizden de futbolcu Denizli'ye ben de selam gördüm olsun. bugün. Mesela Jaka Biol yazılıyordu bugün. Kesinlikle olması ki çok ağır bir stoper. Hakikaten ağır bir herif.
Yani sağa sola kayıp pozisyon kaybetmekten ama tam e, tek hamleli değilim. Çok fazla şey yapmıyorum ama tek hamleli bir futbolcu bize lazım değil. Udinese'den değil mi hocam? Evet, bize lazım futbolcuyu biz kaybettik işte. Skriniar güzel giderdi. Yani Skriniar üçlü defansı Hocam toparlayacak şöyle e, Jaka iyi bir evet. 22 gün önce Hı hı. Fenerbahçe'nin bir şeyi olmuş, teması olmuş. Jaka Evet. 22 gün önce. Şöyle Fenerbahçe sağ ayaklı stoper için ilk tercihleri olan Jaka için Udinese ile temasa geçti. Ancak Udinese kış transfer döneminde yıldız defans oyuncusunu satmayı düşünmediklerini belirtmiş Fenerbahçe'ye. Dolayısıyla Evet. Jaka olayı da bence olacak gibi görünmüyor yani. Ya şimdi bu da çok tesadüf bir şey değil. Bak bunu da bir kere bilelim. Tam Fenerbahçe yöneticilerine istediğiniz kadar laf edebiliriz, söyleyebiliriz ama şunu da Galatasaray'ın unutmayalım. oyuncusu değil ya Sevil. Belli bir alınacak bir futbolcu piyasaya çıkıyor. Onları da herkese sunuyorlar. Beşiktaş'a da gidiyor bu isimler. Fener'e de geliyor, Galatasaray'a da gidiyor. Elini çabuk Buyur tutan, hocam bak sana diyor. daha bir gayret eden adam gidiyor alıyor. Evet. Jax, bir dakika ekranı büyütmem lazım. Buradan okuyamıyorum. Benim bilgisayarım hafif önde olduğu için. Ha. Sağ bek Arnold, Sangatte, stoper. Evet. Fiyat uygunluğunda yaşları gelecek. Şimdi bir de şu da var arkadaşlar. Yani biraz garantiye gitmen gerekiyor. Ara transfer döneminde hakikaten garantiye gitmen gerekiyor. Genç alayım da yatırım yapayım denebilecek zaman değil kış transfer dönemi. Onu yazın yapacaksın. Atalay Danson'un fiyatı 25 milyon euro. Bak yine aynı şeye geldik yani. 25 milyon euro. Buyur hocam evet. Ee, O yüzden kış transfer döneminde hazır, olgun, olmuş 25, 27, 28 yaşlarında artık futbolu bilen, bu işten yıllardır ekmeğini yiyen adamlar gerekiyor yani ve formda hazır. Bunu da bulmak zor. Ya zaten adam takımında oynuyorsa, formdaysa sana niye gelsin ki? Ya sana niye gelsin? Ya takımda maaş alamayacak ya bir sıkıntısı olacak. Yönetimiyle, hocasıyla, arkadaşıyla bir sıkıntı yaşaması lazım. Lemina gibi. Fırsat olur bir şekilde yakalarsın alırsın. Onun dışında gidip de e, X takımda oynayan orta saha futbolcusu 25 maçının bu sene 20 maç diyelim 20 maçın 20'sini oynamış ve hepsinde 7 10 üzerinden 7-8 oynamış adamı gidip para verip almak kolay değil. Şöyle düşünün. Bizim takımımızın en güzel adamlarından bir tanesi kim mesela? Sara. Çoğunlukla da öyle adamlara gidiyoruz. Almış Napoli diyelim atıyorum ya da Newcastle United futbolcuyu yazın 20-25 milyon euroya. Biz gidip yok 17 teklif ediyormuşuz futbolcu almaya çalışıyoruz. Ya şimdi 18 ile 20 küsur arası para verdik biz Sara'ya. Hadi bakayım herhangi bir takım gelsin Sara'ya satın alsın bakayım verecek miyiz? Verir miyiz Sara'yı? Sanchez'i gelsin teklif etsinler verir miyiz Sara'yı? Ya bu işler de öyle yani kış transfer dönemine bırakırsan bir yıldır sağ bekin yok sol bekin yok. Orta sahaya yaz boyunca sadece son dakikaları Sara'yı yetiştirirsen Buyur hocam. ondan sonra da şeye düşersin yani. Kış transfer döneminde komple tekrar yapılanmaya gideceğiz. Şu anda birçok futbolcu almaya gerek yok. Galatasaray'da birçok hatta şu yazın birçoğunu almaya gerek yok. Direkt gidecek Salih bu sene şampiyon olan. Evet. Buraya bir tane stoper alacaksın abi. Bulabilirsen hem kanat hem 10 numara oynayabilecek bir adam Sağ ol alacaksın. kardeşim. Kapatacaksın. Ömer'im sağ ol. Morata'yı aldıktan sonra bu iki futbolcuyu tek de düşünebiliriz. Yani sağ açık Barış her yerde oynar. Barış her yerde oynar ama hem kanat hem 10 numara, hem sağ kanat hem 10 numara, hem sol kanat hem 10 numara oynayabilecek bir futbolcu, bir stoper. Orta sahayı da yani hiç olmasa bunların yokluğunda idare edebilecek 6 aylık bir adam lazım bize ya. 6 aylık. Hocam sana çok farklı bir şey diyeceğim. Çok farklı bir yerden gireceğim. Son zamanlarda, son Sor. dönemdeki maçlarda duran toplarda da bak çok kötüyüz. Geçen iki sezonun hem duran topta hem ofansta hem defansta en iyi takımı, skor sağlayan en iyi takımı Galatasaray'dı. Evet. Bu sene bu skordan çok uzağız şu anda. Evet. Bunun sebebi ne olabilir sence? Mertens abi izin vermiyor ki ya. Sara ne güzel bir ritim yakalamıştı.
Kafaya top atıyor. Mertens geliyor abi. Anlamıyorum ki. Mahalledeki büyük bu şey abiler gibi. Sen çekil oğlum, ben kullanacağım. Hesabı çekiyor çocuklara. Adamlar da saygıda kusur etmiyor. Efendi çocuklar. Hani bizimkiler karakter analizi yapıp da futbolcu alıyorlarmış ya. Çok efendi çocuklar alıyorlar. Kimse Mertens'e bir şey demiyor. Saçma sapan ortalar kafasına göre. Olmayacak yerden frikikler atıyor. 15 yıldır frikik golü yok. Frikik şutu çekmeye çalışıyor. Aynen Valla öyle Mertens Ersan. Onu anlatıyorum. Mertens Kaç gündür onu anlatıyorum ya. bir an Sen önce de Mertens'i yedeğe oturtmamız lazım. aynı Yoksa yere Mertens değindin. hakikaten kokmaya başladı. Hiç iyi Buyur bir yere Selman. gitmiyor Mertens. Yine aynı. Selman'la aynı şeyi düşünüyoruz. Yani Arjantin, Brezilya oralara gitmemiz lazım. Oralara. Abi gidemezsin, gidemezsin. Hayal Ha kurmaya gerek yok işte arkadaşlar. yani Yedirmezler bize. Yedirmezler. Bak ben sana gideyim abi. Ben sana gideyim. Şu anda Arjantin'de, bak lafı açıldı söylüyorum. Arjantin piyasasını 16 yaşında en parlayan, bak, Francesco Mastrantano. Hiçbiriniz duymadınız. 16 yaşında bir çocuk. River Plate'de oynuyor. 1,80 boyunda. Sadece 16 yaşında. Bak şu anda Real Madrid'dir, City'dir, Bayern Münih'tir. Herkes çocuğu bekliyor. Şu andan ne zaman yaz olacak yaz da şu çocuğu transferine çekelim. Tabii canım. numero. Aynı şekilde Ekvator Ligi'nde Independiente'de oynayan çocuk var. Paez. Kendry Paez. Ya mükemmel bir futbolcu. Nerede Bak hocam? yemin ediyorum. Ekvator'da mı? Ekvator Ligi'nde ya. Independiente'de oynuyor. 17 yaşında bir çocuk. Kısa boylu falan ama bir görmen lazım. Bir orta saha Hocam sen futbolcusu. seversin oraları. Tam senin Ya yerlerin ha. Tam ya takip tamam ettiğin yani yerler ya. ya her scout bakar, her scout arar, görür, bulur. Buldun. Hadi al da göreyim. Al da göreyim. Bir tek en akıllı benim yani değil mi? Bu çocukları aldım, buldum, izledim. Tek akıllı scout benim değil mi? Real Madrid bunu göremedi. Bayern Münih bu çocuğu izlemedi değil mi? Tek akıllı. Yani bu kolay değil. Sen Arjantin'den Galatasaray'a adam gelmez. Vitrin değil Galatasaray bir kere. Vitrin mi sizce? Galatasaray vitrin mi? Ekvator'dan Hocam bir gelecek de bu çocuk için sene vitrin sana mi? bir dipnot daha söyleyeyim. Bu sene transferlerde zorlanmamızın sebeplerinden bir tanesi de şu. Eğer biz direkt Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyor olsaydık transferlerde oyuncuların tercih noktasında bir adım önde olacaktık. Ama Muhakkak. Fenerbahçe ile aynı klasmanda Avrupa Ligi'nde olduğumuz için Farkın Fenerbahçe'nin de yok. başında Fenerbahçe'nin de başında işte dünya çapında bir hocası olduğu için ve paraları da olduğu için oyuncular genelde ve nakit ödedikleri için transferde taksit maksit yapmıyorlar. Nakit ödüyorlar. Arkadaşlar kendi payı Chelsea aldı. Chelsea aldı ama getirmedi. Aldı işte. Demek istediğim o benim. Yani Chelsea gidiyor adamı alıyor. Diyor ki ben bu adamı senden aldım. Ama bu hele burada dursun diyor. Benim anlatmak istediğim o. Yani Franco'yu da aldılar çoktan. Bunu da Yani yakında Galatasaray elit duyacağız. işimiz bu. Yani bunu Adam sık adam sık dile adam gidip de getiriyoruz o ama diyor ki ben bunu 17 yaşında şu anda benim kadroya işimiz bu giremez bizim diyor. ya. Öyle Sen burada söyleyeyim o yani. pişmeye biraz daha devam et diyor. Biraz daha pişmeye devam et diyor. Ben seni nasıl olsa zamanı gelince alacağım. Siz alın şu 10 milyonu. Siz bir susun diyor. Çocuğun cebine de atıyor. Ailesine de güzel bir şey atıyor. Bir iki sene sonra görün bakayım ne olacak. Kaleci. Herkes bir tutturmuş bir kaleci. Genç kaleci. Ya yedirirler mi sana 20 yaşında 19 yaşında parlayan kaleci? Burnley'nin kalecisi. Burnley'nin genç kalecisi var. Ya mükemmel bir kaleci. Harika bir kaleci. James Trafford. Buradaki arkadaşlar biliyor. James Trafford'u tanıyor musunuz arkadaşlar? Tanıyorsun. Hepiniz tanıyorsunuz. Yani genç kategorisinin en iyi, kendi yaş kategorisinin mükemmel kalecisi. Bak onu da göreceksiniz. Yine Chelsea'dir, Liverpool'dur. Gidecekler, kaleye koyacaklar, alacaklar. Dünyanın Porto, Ajax, Benfica, Chelsea, Monaco bunlar alıyor işte aynen. Bunlar alıyor abi. Çünkü bunlar vitrin. Yani parlayan yıldızı ben gideyim falan yerden alayım. Olmaz. Alamazsın. Senin başka stratejiler kurman lazım. Farklı bakman lazım. Senin biraz Sara modeline gitmen lazım. Championship olur. İşte Almanya 2. liginden parlamaya başlamış futbolcu ya da bir yerde tutturamadığı belli bir sıkıntısı var. Böyle futbolcuları bulman, geliştirmen lazım. Alıp yetiştirmen lazım. Yani Galatasaray bir de yetiştirici bir kulüp de değiliz. Hadi gittik genç futbolcuyu alın Yok yetiştir de yok göreyim. abi. Yok ya. Galatasaray Öldürdün, gittin Alman Dortmund altyapısından getirdin. Gürpüz'ü getirdin. Gittin ondan sonra Eyüp'ü de getirdin. Ne yaptın? Nerede ikisi? Yazın kampta da antrenmanda da izledik. Vallahi çocukların sesi çıkmıyor. Ezilmişler.
Abohet diye bir bağırıyor, çocuk korkuyor. Kerem vardı. Kerem bağırıyordu falan böyle. Çocuklar ağlayacaklardı resmen. Sen futbolcu geliştirecek bir okul değilsin. Yok, yok. Galatasaray futbolcu geliştirecek bir yer değil. Bizim strateji, bizi Porto'yla karıştırmayın. Bizi Benfica'yla karıştırmayın. Biz bir kere kültür olarak, ülke kültürü Yani olarak buna Volkan da hazır değiliz. enteresan söylüyor. Fransa'dan evet defans oyuncuları iyi çıkıyor. Ya tabii ki iyi çıkıyor ama işte orada da iyi bağlantıların, iyi adamların, iyi sağlam, becerikli elemanlar Murat da gerekiyor. şey Sağlam demiş bak adamların dünyanın en gerekiyor. iyi kalecisi Tzolakis. Tzolakis. Doğru, doğru, Tzolakis. doğru. Olympiakos'un kalecisi de hakikaten güzel bir kaleci. Ee, ilerleyen yıllarda onu da iyi bir yerde göreceğiz ama alamazsın ki. Al da göreyim hadi. Al da göreyim, Vermezler bu alamazsın saatten abi. sonra. Bitti o artık şey yani İngiltere vitrini veya işte İspanya e, Ha, elit az önce takımlar. bir yorum vardı. Atladık. O da hoşuma. Şimdi üçlü oynayacağız diyorsun. Hem de bekimiz eksik diyorsun. Ya olay şu. Zaten bek olmadığı için diyorum bari üçlü oynayalım abi. Yunus'un bu sene en iyi oynadığı iki tane, üç tane maç varsa o maçlarda da şurada oynamıştı. Şu sol kanat beki olarak oynadığında Yunus burada en güzel performansı burada sergiledi. Neden? Şundan dolayı içeriye kat edebildi. Orta sahalaşabildi. Orta sahalaştı. Burada gelen adama yer açtı. İleriyi çoğalttı. Orta sahayı da çoğalttı. Yani biz eğer biz dörtlü madem oynayabiliyor muyuz biz dörtlü? Biri çıksın desin ki biz çok iyi dörtlü oynarız. Sağ bekimizde sol bekimizde var. Senin şu transfer döneminde iyi bir sağ bek, iyi bir sol bek bulman mümkün mü? Değil. Değil abi. Sen elindeki imkanlarla en iyi sağ Hocam kanat, sol kanat virgülünü alayım. oynatabilirsin. Arkadaşlar Matias Sule ile ilgili az önce bir şey yaptı. Yani bir Ben de bir 54 şey alayım. dakika Sen devam sen et. çayını al. 54 dakika önce düşmüş haber. Şu anda da okuyayım. Fulham Matias Sule'yi kiralama anlaşmasıyla güvence altına almakla ilgilendiğini ifade etti. Premier Lig ekibinin Arjantinli kanat oyuncusu için ücretli bir kiralama talebinde bulunulduğu bildirildi. Daha önce Frosinone ve Juventus'ta forma giyen Şule özellikle Claudio Ranieri'nin menajerlik görevini üstlenmesinden bu yana Roma'da sınırlı süre fırsatları yaşıyor ve bu transfer döneminde Serie A'dan ayrılıp Fulham'a kiralanabilir. Hizmetleri için talep yakın zamanda yapıldı ve Şule'nin Roma'dan uzakta daha fazla süre ararken İngiltere'ye gitmesi giderek daha olası görünüyor diye haber gelmiş 21 yaşındaki oyuncu için. Bunun da bilgisini size aktarayım. Az önce birisi yazmıştı, şu an hatırlayamadım ismini de. Matias Şule diye. Evet hocam buyur. Kamuran hocam. Ha, telefon mu var? Tamam. Yok, sesimi kapatmışım, açmayı He. unutmuşum. Konuşuyorum bir de kendi kendime. Sen de Vallahi kendi kendime konuşuyorum. Ben hocam de ya. diyorum niye bana konuşma imkanı vermiyor ya? Ben Yavaş yavaş bilmiyorum. kızmaya başlıyordum Harbiden. sana. Meğersem mevzu bendeymiş. Evet hocam. Ya Akpom'u söylüyorlar da yani abi Ajax verir mi ya? Güzel topçu, fena topçu değil de. Yok abi nereye veriyor? Ya yok abi. Gerçekçi olalım ya. Yani. Ya çok çabuk şey oluyoruz ya. Millete Aynen aynen. Çok çabuk gaza çok geliyoruz ya. hayır, hayır, gaza gelmek değil. Çok çabuk talip oluyoruz. Ve çok şıp sevdiyiz. Bak, bir transfer Evet. döneminde 8 tane sağ beke aşık oluyoruz. 9 tane sol beke bayılıyoruz. Ama en sonunda Eren Elmalı'ya gidiyoruz. Onu da Fener kapıyor. Yani ya bizim Şöyle en büyük hocam sorunumuz hakikaten iyi Akpom'la yöneticilerimiz ilgili yok. Evet. Akpom'la ilgili 29 yaşındaki oyuncu Ajax'tan kiralık olarak ayrılmaya hazırlanıyor. Lille ile nihai bir anlaşmaya varıldı. Lille Hı. forveti sezon sonuna kadar kiralayacak ve maaşının tamamını üstlenecek. Lille
Akbom'u 12,5 milyon euroya kalıcı olarak satın alma seçeneğini değerlendiriyor. Yani o şeyde olacak diyor. Ajax Akbom'u daha önce 2023'te Middlesbrough'dan 12,3 milyon euroya satın almıştı. Yani oyuncu Ajax'tan Lille 12,5 milyon euro karşılığında kalıcı bonservisiyle satın alma opsiyonlu seçenek kiralık olarak gidiyor yani, öyle söyleyeyim yani. Evet. Toparlayayım daha doğrusu. Lille'ye gidiyor yani. Vallahi Lille anlaştıysa artık yani onda da Eren Elmalı Fenerbahçe'ye gitti mi diyor. Şimdi Eren Elmalı meselesinde de Cengiz'le takası söz konusu arkadaşlar. Fenerbahçe Eren Elmalı'yı, yani Cengiz Ünder'i Eren Elmalı transferinde takasta kullanmayı düşünüyor. Onu da söyleyeyim size. Durum bu. Yani ben en son Trabzonspor yönetimine yakın ilk ağızla konuştuğumda transferle ilgili Galatasaray'dan ilk gün haberi duyar duymaz konuştuğumda öyleydi, ama daha sonradan tabii iletişime geçilmiştir. Ben de konuşmadım daha sonra. Zaten haberler de geldi bana. Dolayısıyla oyuncu aslında Galatasaray'ı istiyor. Galatasaray'ı tercih ediyor. Ama Trabzonspor nakit para istiyor. Nakit evet. para istiyor. Bizim yönetim de yine maalesef danaya girer gibi taksit taksit ödemeye çalışıyor. Yok yani taksit de vermiyor ki şu anda toparlanmış bir Trabzonspor'un kadrosunda yer alan Eren Elmalı'yı mümkün olduğunca kadroda tutmaya çalışacaklar. Oyuncu ama Galatasaray istiyor. Tabii transfer bu. Yani nihayetinde kulüplerin de söz hakkı var bu işte yani. Evet hocam. E, Son zamanlarda çok üstüne durmadık ama Lemina konusu biraz ciddiyete biniyor gibi. Çünkü futbolcu büyük ihtimalle Galatasaray'a haber yolladı ve istediği 4,5 milyon euroluk maaşında biraz esneme yapabileceğini bildirmiş. O da 3 seviyesine getirdi. Tam 3 mü alır, 3,5 mu alır orasını bilemem. Ama Lemina da babamızın oğlu değil. Muhakkak daha fazla para alacaktır. Ya Yahu. şimdi Lemina e, sence uygun bir transfer mi hocam? ya valla bu yoklukta kral gibi gelir açıkçası. Ha Yani işte öyle bir yoklukta yine yokluktayız da yanlış yani. düşünüyoruz işte hocam ya. Abi ne yapalım? Ne yapalım? Bize bunu Olmaz. düşündürttürenler Olmaz abi. utansın. Abi işte ister olsun ister olmasın yani eee, böyle bu iş. Adam bize bunu Yanlış. yaşatıyorlar yani. Şimdi eee Jackson'la ilgili, bu Verona'daki oyuncuyla ilgili de şöyle söyleyeyim. 4 gün önce Verona'dan Jackson menajerler tarafından Galatasaray'a olası bir sağ bek transferi olarak önerildi. Kış transfer döneminde sağ bek pozisyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray 9 milyon euroya transfer edilen Elias Yelert'in hayal kırıklığı yaratan performansının ardından birkaç seçeneği değerlendirdi. Milan'dan Emerson ilk etapta düşünülmesine rağmen daha sonra sakatlık sorunları nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Southampton'dan Kyle Walker-Peters önemli bir seçenek haline geldi. Ancak Jackson da menajerler tarafından kulübe önerildi. Galatasaray'ın şu anda Watford'da kiralık olarak giden Festi Ebosele konusunda Udinese ile görüşmelerde bulunduğu da belirtildi. Yani şöyle söyleyeyim, isimler var ama hepsi görüşme aşamasında. Yani isim olarak net bitti o bu falan filan, bu tarz haberlere itibar etmeyin arkadaşlar. Zaten bunu ben herhalde bizim Twitter hesabında da paylaşmıştım ben Jackson'ı 4 gün önce. Bir daha bakayım dedim. Geldiği için isim. Dolayısıyla Mark'tan geldi. Görüşülmüş, menajerler önermiş.
Ama bakacağız. İlerleyen süreçlerde neler olacak. Yani bu haberler çok çıkıyor biliyorsun. Ama sonuca gidemiyoruz yani. Jackson'la ilgili bir şey soracağım ben izleyenlere, tanıyanlara. Jackson'ın 23 yaşında olduğuna inanıyor musunuz hakikaten ya? Yani tipi ve şeyine bilemedim ya. Sanki bir 23 yaşıyla ilgili 23 görünüyor ama kemik yaşını yok vallahi hiç sorsan 23 33'tür herhalde. görünmüyor. Hiç 23 30 görünmüyor ya. Ya onun en iyi tarafı o iki tarafta da oynayabiliyor. Sağ bek, sol bek falan oynayabiliyor. Hızlı da bir oyuncu şeyine göre, vücuduna göre işte seni şaşırtabilir. Ee, hızlı, e, bir de hırslı bir tane şeyi var. Yani öyle bir özelliği de var. Fiziğinde de sıkıntı yok. Ya işte aslında birçok isim çıkıyor. Yani birçok ismi izliyoruz, şey yapıyoruz ama yani artık oyuncu izlemekten bile bıktık. Ha olursa iyi, güzel, başımızın üstünde yeri var ama olmuyor işte maalesef Ya ben olmuyor. şurada bak ben şu an şurada Galatasaray'ın listesinde bulunan defans, orta ve forvet oyuncuların hepsinin listede bulunan hepsinin ismini sayarım. Ama burada bir saatimiz buna gider. Bir saat listede bulunanlar. İşte temas kurulanlar, Hakikaten menajer. Başakşehir Ebu Sele'yi aldı ya. Birkaç gün önce biz de bahsetmiştik. Adam Söyledik gidip hocam. alıp geliyor işte. Tabii. Adam Yani gidip geliyor getiriyor. yazdık ya hocam söyledik burada. Evet, evet. Yani Twitter'da da söyledik. Kyle Walker Peters'ı Anlaşacaklar sormuş diye. arkadaşlar. O zaten olmayacak o iş. Yani O zaten o iş olmuyor. o yüzden transfer olayı arkadaşlar liste çok. Liste kabarık. Yani değil. Listede bir dünya adam var. Ama yani işte sonu ne olacak? Onu merak ediyoruz hep beraber Göreceğiz. yani. Jackson olabilir. Jackson'a kapılar açık. İşte sadece beni o biraz düşündürüyor. Kamerun milli takımı, Kamerun olayları falan filan. Bilemedim valla. Çok da emin değilim yani bu çocuğun. Yaşıyla alakalı bir sıkıntılarım var benim. Yaşını bana Yani sen ispatlarsanız gelsin. yaşına misin? Fit değil misin hocam? Değil. Ya fit olan var mı? Yani Jackson 23 yaşındadır kesin diyebilecek adam var mı? Bir tane fotoğrafını koysana şuraya. Sen bulursun şimdi. Onu getirirsin ekrana. Bulabilir misin? Jackson'ın mı? Aynen Ee, Jackson Chacho. bir dakika hocam. Chachoa. Jackson Bir Chachoa. dakika. Nasıl okunuyordu arkadaşlar? Şimdi yanlış da şey yapmak istemiyorum. Abicim e, Kuzey yazmış. Kuzey. Ben 23 yaşındayım abi. Aynen sen bak Çakır'a göre, Kuzey Çakır'a göre değerlendireceğiz. Kuzey bize söylesin. Kendisi 23 yaşındaymış. Bu çocuk senin akranın mı? Ya da bu abi. Bu abi senin akranın mı? Bize söyle abi. Yani senin de fotoğrafını. Çachua. Tamamdır, Çachua. Jackson Çachua bizim Kuzey sana bir fotoğrafını yolla bize koçum. Yan yana koyalım sizi. Abi imkansız bu adamın 23 yaşında olması. Bir kemik testine sokarsan bunu 23 değil 33 çıkabilir. Bilemedim. Yanılıyor muyum ya? Bence o kadar yapma ya. Biraz Valla. abarttın gibi geliyor bana ya. Harbi mi diyorsun? Hayat yormuş Jackson'ı Ne diyor. bileyim ya. Ben hayat hayat yormuş. Çaçua demiş. Çachua. Aynen Çachua. Çachao Çaçua. dedim ben az önce yanlış söyledim. Çachua olacak. Jackson Çachua. Ay gelsin abi gelsin biz bak gelsin 21 diyeceğim. İddia edeceğim bu çocuğu büyük yazmışlar. 21 yaşta diyeceğim. Ama gelmediği müddetçe 33'ten aşağı değildir bu çocuk benim için. Ay, gelirse ya siyahi İmzayı olmasından atarsa değil. 23. İmzayı atmazsa 33. 33. Her türlü affedersiniz boka atarım yani. Hiç lekeleriz. Kusura bakmasın. Ha, spikerler adını öğrenene kadar Spiker. şaşırırız. Doğru. Aynen spiker. Çaçu. Kısaca çoçu Ya diyebilir mi sana? abi bir de şimdi öyle bir şey ki şimdi gün içinde ben mesela şimdi bazen isimleri o kadar çok oyuncu ismi geliyor ki abi Ya isimler işte Barış misimler bak kafamda büyük böyle Çaçua ile allak ilgili de bullak bak oluyorum sıkıntı yani. var. Bak Çaçua'ya da aynı bahsettiğim mevzu burada da var. Abi
21 maç ilk 11 oynuyor. 21 maça çıkıyor. 21'inde de ilk 11 oynamış Çaçua. Ve Verona'nın durumu da belli arkadaşlar. Puan durumuna bakın. Adamlar düşme potasından Morata geliyormuş diyor. çıkar mı düşer mi belli değil. Böyle bir takım, yani isim üstündeki bir takım, düşüp düşmeyeceği çok kritik Verona'nın eee, kadro içerisindeki en formda adamını bize satması mümkün mü? Soru bu. Verirler mi? Bu kadar kolay mı oluyor bu işler? Yani gözler ki şu anda bir isim söyleyin ki şuraya gelsin ve bütün problemler gitsin. Var mı öyle bir isim Barış? Bak Şu Jimenez kadroya bir diyor. şu Jimenez. kadroya bir adam yazarım. Ha, eski futbolculardan da olabilir. Eski futbolculardan da olabilir. Abi bir adam her şeyi Arkadaşlar çözer. bakın. Bak tekrar söylüyorum. Az önce Morata ile ilgili ne dedim? Morata işi tamam. Yani Morata'da Galatasaray'ın, Milan'ın falan her şey tamam. Olay tamam yani. Sadece ve sadece Milan yapılanmasını bekliyor. Ha o da neydi? Jimenez. Tamam mı? Jimenez'le ilgili bir planlaması vardı. Onu uğraşıyorlardı. Şimdi ben bir bakayım, kontrol edeyim. Jimenez durumu nedir? Ona göre size düştüyse bana bir bakalım. Sen devam et hocam. Ses yok. O ses Sesi kapa ses. Abi Sesi ben 3 tür kapatıyorsun 3 hocam tür ya. 3 türe ya, çünkü az önce belirttim, rahatsız olduğum için arada öksürüyorum. Öksürük sesi Ha. size gelmesin diye sesi kapatıyorum. Kusura bakmayın. Şenol Akyıldız kardeşimiz, e, ya da arkadaşımız, abimiz, bilemedim, yaşını bilmediğim için kusura bakmasın. Jimenez'in 35 milyona Feyenoord'dan Milan'a transferinin gerçekleştiğini yazıyor. Eyüp yazmış bize, Tütüncü. Limit dediler, yalan oldu. Yabancı hakem olmaz dedi, oldu. Görüntü Hacı Osmanoğlu ama asıl başkan Koç. Koçum benim. Tuta gelsin. Tuta. Tuta fena futbolcu değil. Tuta'yı izledim, izliyorum da, takip de ettiğim bir futbolcu. Bayer Ya Leverkusen arkadaşlar bırakır mı şöyle bilmiyorum. Jimenez'le ilgili henüz Almanlardan topçu almak zordur. Vermek kolay, henüz bir almak zor. şey e, bir şey yok. Yani şu an herhangi bir haber yok. Hani nasıl söyleyeyim? Ben Net. Broadway'e bir selam, bir şey Heh, vereceğim. Bilgi tamam. vereceğim. İşte stoperle ilgili kesinlikle sürpriz bir isim olacak. Pavlovic olmayacak. Şikrinler zaten gitti. Herhangi bildiğiniz bir futbolcu, ne bileyim, Konyaspor'daki Adil falan da olmayacak, merak etmeyin. Ama büyük ihtimalle geçmiş yıllardaki gibi bir stoper transferi olabilir. Şuradan gelsin aklınıza. Markao gibi bir stoper bekliyorum. Ayağı temiz, solda da oynayabilecek kıvamda iyi bir stoper alınacak diye bekliyorum. Orada biraz sürpriz var. Bak işte, bak bak. Yoruma bak. Az önce sorduğum soru. PES Mobil, söyler misin? Az önceki sorduğum soruya mı cevaptı bu? Ya teşekkür ederim ya. Ya abicim, şu takıma Sasha Boy ekle. Ay, kediye mi vurdum lan, ne yaptım? Şu takıma Hikaye 30 gösteriyordu. abi şu takıma Sasha Boy'u ekle. Vallahi kurtuluruz. Ya Sasha Boy ne kadar önemli bir futbolcuymuş ya. Ya zaten severdik sayardık ama Sasha Boy'u şu takıma ekle. Takımın ritmi düzelir, takımın temposu düzelir, takımın defansif gücü düzelir, takımı, ya bize alt eline versinler, geri versinler ya. Gidek kapılarında yatalım ya. Sonra yine gitsin. Ama şu seneyi Fenerbahçe'ye vermeyelim, şu şampiyonluğu ya. Seneye verelim. Bak, seneye artık onlar olsun yeter, ama bu sene değil. Bu sene o sene değil. Şu Şampiyon Ligi'ne biz bir girelim. Bir orayı bir tadalım. Bir şu borçlar, harçlar bir ödensin. Bir şu yazın güzel bir kadro kuralım. Şu gelen parayla Mertens'i bir alkışlarla uğurlayalım artık. Bizi bir yıl daha eklemeyin. Sözleşmesi biten adamları yollayalım. Muslera'yı zorla tutmaya kalkmayın. Mertens'i niye uzattınız son dönemlerde asistler yaptı Gitmek diye. üzere Abi gitsin tabii yollayın. canım. Hayır abi, adam 36-37 yaşına geliyor, bize hala biraz daha kal. Sen oyna, sen yaparsın abi. Sen oynarsın abi, sen onlara bakma. Niye? Ya sırf şurada Mertens kalacak diye burada
orta saha transferi yapamadık biz, biliyor musunuz? Mertens'e güvenildi arkadaşlar. Mertens'e güvenildi ve biz buraya adam almadık. Galatasaray almadı. Adam almadık. Şu anda ne durumda Mertens? Az önceki söylediğim, bir daha söylüyorum. Dün akşamki maçta Mertens'in kazandığı ikili Ya şu mücadele Fabrizio'ya sıfır. pek de inanmayın ya. Yani Çünkü gereksiz hiçbir birisiniz de. ikili mücadele girmedi. 70 dakika sahada kalan bir futbolcu bir tane ikili mücadele kazansın demiyorum. Kazanmasın. Yaşlı başlı adam kazanamaz. Yer oyuncusu, Herkes gencecik. herkes diyor ki 20 Fabrizio yaşında yazdı diyor. Morata geliyor diyor. 20 Hadi yaşında bakalım. futbolcular, 20 yaşında futbolcular Mertens'i tabii ki devirir. Ben ona bir şey demiyorum. Kazanamayabilirsin ama 3 tane 4 tane ikili mücadeleye girer bir insan be. Ha, giremeyecek durumda mısın? Ona da saygı duyarım. Abi niye sözleşme uzatıyorsunuz adamla? Niye sözleşme uzatıyor? Bırakın gitsin. Bırakın gitsin abi. Tövbe estağfurullah ya. Bunlar benim yazınki laflarım. Yazınki programlarda söylüyordum. Bırakın Mertens gitsin. Tutmayın arkadaşı gitsin. Yok. İlle kalsın, illa kalsın. Mertens iyidir. Ortamı neşelendiriyor. Abilik yapıyor. Abi abilik karın doyurmuyor. Futbolda abilik karın doyuyor. Onlar eskide kaldı, eskide. Cüneyt Tanman zamanlarında kaldı o abilik mabilik. Fatih Terim, Cüneyt Tanman, Bülent Korkmaz'dan sonra öldü abilik. Abilik diye bir şey yok. Takım arkadaşlığı var. Arkadaşın için oynanan var. Birlikte mücadele var. Ondan sonra Mertens biz burada yoralım ki ikili mücadeleye girme. Niye girsin ki ya? Niye girsin? 3-4 milyon euro parayı indiriyor cebine. Türkiye'de mutlu, evinde mutlu. Tövbe estağfurullah. Danso yazılıyor. Şu birkaç yorum getir, onları yorumlayalım arkadaşlar. Biz kendi kendimize konuşunca yükseliyoruz, fazla yükseliyoruz. Grip grip yükselince de inemiyorum, yukarıda kalıyorum. Nefesim tıkanıyor. 40 tane ilaç var şurada, yemin ederim. Şimdi bak diyor ki yalan haber yapıp durmayın diyor. Öyle mi? Yalan haber yapıp Tamam. durmayın diyor. Yani bu yönetime güvenilmez. Anlamadınız mı daha diyor. Şimdi Ya yalan haber bizim yapıpla yönetime güvenip güvenmemenin arasındaki bağlantıyı ben anlayamadım hocam. Hayır, şimdi biz zaten yönetime güvenmediğimizi ya bir saattir biz kimi eleştiriyoruz? Kurban olayım sana ya. İzlememiş programı, herhalde bir iki cümleye takıldı. Arkadaşlar Morata ile ilgili zaten biz de burada Fabrizio şimdi bir 5 dakika önce açıkladı da biz de aynısını daha önceden de söyledik yani yayında. Morata ile ilgili Galatasaray'ın bir problemi yok zaten. Morata ile anlaştı. Problem yok. Milan'la da anlaştı. Ama Milan'ın bir planlaması vardı. Jimenez planlaması. O bekleniyordu. Demek ki o da gerçekleşti. Uçağa binip gelecek. Yani bunu zaten yani biz söyleyince bu kadar yaygara yapmadınız. Elin Romano'su yaygara, onu yaygara yaptınız be. Helal olsun size. Evet hocam. Ya Romano işte Abi bak öyle Romano oldu bu falan işler. bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben onlar hep manipülasyoncu sen bakma. Yani evet tamam İtalya'da bağları falan çok iyi. Yani şimdi onu kabul ediyoruz. Allah var yani. Ama bazı transferlerde de manipüle yapıyorlar şimdi yani. O da var. Şimdi onu da göz önünde bulundurmak lazım yani. Ya bu benim yorumum. Ben içini bildiğim için söylüyorum. Tabii arkadaşlar yani bir inanır inanmaz ayrı mesele yani. Stoper konusunda tekrar söylüyorum. Stoper konusunda çok sürpriz bir isim olacak. Yazılmayan, bizlerin yazmadığı. Ee, Bolonyalı futbolcu yazıyor Özgür oradan. Onu biliyorum, futbolcuyu. Mesela olabilir. Olabilir. Çok ismi söylenen birisi değil. Tutanın eşi doğum yapmış. Almanya'da çocuk parası yüksek. Lan ben de bir şey diyor diye ekrana getiririm ya. Bizde hayırlı olsun Allah sağlıklı sıhhatli Aynen, ben de büyütmek Allah nasip etsin bağışlasına diyecektik girecektim. ya. Morata yarın geliyor diye bildiriyorlar. Vallahi Morata gelirse en azından şu bitiricilik için bir e, el atar Hocam olaya Morata inşallah, bir geliyor yardımcı olur. da stopere kim olacak şimdi? Şimdi onu konuşmamız lazım. Hani Morata cepte mi diyoruz? Tabi Morata cepte hocam şu an.
Tamam, Morata cepteyse. Valla ben inanamıyorum. Islak imza. O zaman Morata'yı doğru yazmıştı. Hadi gelin. Gelin birlikte kuralım kadromuzu. Morata'yı Yaz madem hocam, yazdık sen oldu. kadronu yap artık. Morata dahil kadronu yap. Ya ben buraya kim istiyordum biliyor musun? Niye o transfer niye kesildi hala anlamış değilim. O kadar söylendi. Bir anda olay Ya kapandı. Ya Ulubatlı, inan ne zamandır yayındasın bilmiyorum ama daha şu yayında transferde kış, yani kış, özellikle biz şimdi kışta bu bizim kanal daha ilk transfer kış sezonunu görüyor. Öyle söyleyeyim sana. Yani gol yediğimiz bir transfer çıkmadı. Allah'a çok şükür. Şöyle vuralım. Ha, bu yemeyeceğiz anlamı, gol yemeyeceğiz anlamına gelmez ama %90, 95, ben yani yedim. hepsini Ben yedim. Ben 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 buraya yemedim. da ben 15 defa buraya Skriniar yazdım ya. Ben yemedim abi. Yani ben yemedim henüz. Allah'a çok şükür. Ben buraya Dediğim gibi ben işimiz buraya bu. Skriniar'ı yazdım. Skriniar 4-5 defa yazdım buraya. Elim var mı? Buraya artık transfer yazıyorum. Buraya isim yazınca Abi gelmiyor. sen Buraya isim oraya yazmıyorum sen artık. oraya isim bul abi. Şu anda Morata uçağın motoru çalıştı. Isınıyor şu Abi bu anda. adama ne oldu? Motoru Öldü mü ısıtıyorlar. bu? Bunun Abi o bunun iş biraz cenazesi ne zaman? sakata girdi Beni ya. niye Onu niye bak cenazeye şimdi, çağırmadılar o bizi? niye biliyor musun? O niye biliyor musun? Niye? Arias'ın Niye? Ne olmuş? Arias'ın %50'si başka bir kulüpte. %50'si şu anki mevcut kulübünde. Dolayısıyla Arias'ı sadece şu anki mevcut kulübünden alamıyorsun sadece. Öbür tarafa da para ödemen gerekiyor. O adamların da taleplerini karşılaman gerekiyor. Arias meselesi biraz yılan hikayesi. O yüzden Arias'ta tıkanma var hocam. Eğer şu anki mevcut kulübünde olsaydı %100'ü, Arias'ı belki Galatasaray almıştı bile şu ana kadar. Ama Arias Kimde meselesi şu o anda zaman yılan yüzde hikayesi. ha, Anladın mı? Yani e, öyle söyleyeyim ben sana yani. Arias'ta böyle bir durum var yani. anladım. Hani ben senin oğlanın bonservisinin %20'sini almaya çalışıyorum ya öyle bir He, şey herhalde değil mi? sen aynen Şimdi ondan sonra sen onun mesela bir gibi. yere transfer He, olacak diyorsun. Ben diyorum ki ben hissemi vermiyorum. aynen. Kolunu vermem diyorum mesela Aynen. gibi. Anladım. O yüzden mi Aynen öyle. satmıyorsun sen oğlanın bonservisini bana? Abi benim oğlanın bonservisi bende. Kimseye vermem. Ee, Abi ben %20 yiyeceğim ödeyeyim kaçsa ekmeğini. ödeyeyim. Tamam ye ekmeğini. Hoş olsun Diyorum yani. ki diyorum ki şimdi madalyaları, kupaları falan diyorum. Bunları diyorum para lazım olduğu zaman satacağım diyorum. Sattırmam ben onları diyor, tamam mı? Böyle bir kızıyor falan bana böyle. Hani Sattırmaz tabii. yanından şey yapıyorum. Ondan sonra ya bir dünya artık madalyaları koyacak yer yok yani. Nereye koyacağız bilmiyorum. Nasıl? Çuvalın içine atacağım artık yani. Çuvallayacağım onları artık. Yani. Barış Alper'i 30'a verdi Ya bu Şenol. aradan bir şey Yunus'u da bu 20'ye arada bir şey sattı. daha söyleyeceğim. Arkadaşlar bakın, yaz transfer sezonunda mutlaka bizi izleyin, izlettirin. Çok daha farklı gireceğiz. Çok daha iddialı gireceğiz. Mutlaka ve mutlaka bizimle kalın. Yani yaz transfer sezonunda çok hareketli günler, stresli günler yaşayacağız. Stresli ve hareketli. Uzun bir süre yaşayacağız. Ee, yaz transfer döneminde dediğim gibi çok daha iddialı olacağız yani. Çünkü takımın yarısı neredeyse boşalacak yani, size söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi Marco'yu sormuş. Marco gelmesin ya. Giden gitmiştir. Giden gitmiştir. Bir daha geri çağırmayalım ya gideni. Marco da geri dönmeyi de hak etmiyor. Tamam severiz ederiz ama Marco'nun o gidiş şekli, o ben maça çıkmam şekilleri hoş Bak olmadı. Uludağ'a geliyormuş. Kaymaya mı geliyor? He. Gelsin de. Gelsin de nereye geliyorsa. Sağ beke oyuncu yazmayı bana sağ beke oyuncu yazmak nasip olacak mı? Olacak mı bana Sana sağ beke nasip olmak? hadi yaz hocam be. Ama ben sistemi üçlü yaptım. Niye sağ bek yazıyorum ki? He, işte Tabii canım. ya.
Bu saatten Ha, sonra sağ bek sağ kanat arkadaşlar beki. Sağ kanat bu beki. saatten sonra sol sağ bek beklemeyin. Kanat olarak düşünün. O yüzden Tabii kanat. o iş bitti artık. Yaş yani. Ya burada Yeler'den de şöyle söyleyeyim. Jakob zaten umudumuz yok. Tamamen kronik çıktı. Yani artık bu saatten sonra olursa dikiş önde tutmaz. rotasyona oynar. Dikiş tutmaz. Yenert hemen ona bir kiralık takım bulması söylenir. Kiralık takım bulsun. Gitsin orada oynasın. Hemen o bölgeleri boşaltacağız. Yani bek olarak boşaltacağız. Stopere geçmemiz lazım. Ya Osayi'yi alırlar. Bedavaya Acun'un takımına götürdüler. Yine de bize vermezler arkadaşlar. Şey kurmaya gerek yok. Fantezi kurmaya gerek yok. Mario Lemina'nın kalp sorunu mu? Kalp sorunu mu var Mario Lemina'nın? Nasıl bir kalp sorunu Lemina'nın varmış? ne gibi? Evet, kalp sorunu var. Doğrudur. Kim yazdı Ritim onu? mi? Aynen, ritim sorunu var. Arkadaşlar Lemina işi yok ya. Lemina işi yok. Lemina zorluyor. Evet. Ama hayır. Yani bak, Lemina'yı alsınlar. Çok eleştiririm ben. Çok eleştiririm. Ne İsterse dersin abi? Ne dersin? bana 20 tane gol atsın isterse. Bizim o mevkiye ihtiyacımız yok abi. Tepki mi gösterirsin? Gösteririm abi. Yani Lemina ile Ne işimiz yok. dersin? Mesela Lemina'nın Abi nesini Lemina'dan sevmezsin? abi Lemina'dan daha iyi oyuncular lazım bize. Sadece parası bedava, işte indirim yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı diye değil yani. Evet. Bana göre Lemina'dan olmaz. Adam gelmiş zaten, Fatih Terim döneminde geldi. İşte kiralık doydu buydu bilmem neydi ya. Gördük yani. Aynen Sildilia dediği gibi çok Mark'ın emin kalp değilim. soru doğru yere Freiburg'un değindi yani. yedek Aynen. sağ bekinden çok emin değilim ama olsun olur. Abi ya. Ondan sonra Moreta'yı aldık. Ertem Şener açıkladı diyor. Tamam baba. Ertem'e saygılar buradan. er, Ertem Ertem baba. söylediyse Ertem yok o değildi. Yo, Ertem Şener'in bir tane videosu var ya, işte Forlan geldi Beşiktaş'ta, Ge- imzalar atıldı bilmem ne geçen falan geldi ya. bu Viyana'ya. Biliyorsun. Aynen buradaydı. Hmm, Görüşemedik. Biz şey yapana kadar. Ee, Adı nedir ya? Bu ara bir tane efsaneyi bak, konuk Igor etsek Jesus'u acaba da yazın izleyen diyor. arkadaşlar kimleri isterler? Onu çok merak ediyorum. Bu ara bir Galatasaray efsanesini yayınımıza konuk alsak acaba kimi isterler? Bir tanesiyle görüşmeye çalışıyoruz da şu anda. Yakov, Hakan Ünsal gibi sol bek lazım bize. Arkadaşlar Lazım. sağ ve sol bek unutun artık, yazmayın. Sağ ve sol bek yazmayın artık. Bitti. Evet, Morata'dan evet. sonra sağ ve Morata sol geldi bek ve işi sistem bitti buna döndü. arkadaşlar. Tabii tabii Üçlüye tabii döndük tabii. artık. Üçlü Tabii oynayacak tabii. takım. İşte Artık elimizdekileri stoper yazalım o yazın. zaman. Tamam, Aynen. elimizdeki yaz. O zaman fantaziyi geçelim. Şu an Morata geldi ve biz maça çıkacağız. Ben en iyi herkesi sildiysem nasıl? Neyse, buraya Muslera. Buraya Rasim gelmez ya. Apo Rasim Bey. o zaman. Apo Nelson Sanchez demiş. Aşkın olayım. İşte Nelson'da kalmak istemiyor arkadaşlar ya. Ya Nelson'un Nelson olmayacak mentalitesini buraya ya. düzeltmemiz yok ya. Nelson yok Yok abi abi, ben ya. buraya yine transfer Yani yazacağım. sen transfer yaz abi buraya. Buraya transfer gelecek çünkü, yani başka yolu yok. Evet. Ay ay Hasan ay Şaş'ı ay ay ay. çağırın demiş. Adanalı Hasan Şaş hemşerim. Valla Uğur abi, görürsem söyleyeyim ya hakikaten. Hasan'ı görürsem söyleyeyim ya. Şimdi İstanbul'a gideceğim ya. Ayın 22'si 23'ü oradayım abi. Maçlara gidiyorum ya. Oralarda görürsem, denk gelirse konuşayım bir. Zaten tanışkınlığımız var. Bir muhabbete gireyim ya. Ya bir de çok fazla da şimdi yapmak istemiyorum kimseye. E, Ne bileyim, yayına gel, onu yap, bunu yap. Gerek yok. Şurada biz bize takılıyoruz yani.
gidiyoruz yani. Gerek yok yani Şimdi bana göre. Morata'nın gelmesiyle arkadaşlar büyük ihtimalle bu tarz bir oyun sistemine döneceğiz. Tabii ki Barış ve Yunus'u yedekleyecek adamlar lazım ama Yunus'u tekrar söylüyorum. Az önce de belirttim. Az önce de anlattım. Bunu anlatmakta yarar var. Stoper şu an Yunus'u şu an Yunus'u netleşen bir şey yok Burak. Net Yunus'u yok yani. bu sene birçok pozisyonda izledik. Sağ açık, sol açık, sağ kanat beki, sol kanat beki ama Yunus'un bence bu sene en iyi performans gösterdiği yer sol kanat beki olarak iyi performans gösterdi. Abdülkerim'in önünde iyi performans gösterdi. Çünkü burada oynadığı zaman şöyle bir şey oluyor. Çok sağ ol Eğer ya. Teşekkür önde ederiz. önde Eyvallah. baskı yapabiliyorsak, eğer takım boyunu kısalttığımız zaman bu şekilde Apo'nun da desteği geldiği zaman, şuralara geldiği zaman Apo burayı rakip rakip ceza sahası gibi düşünün arkadaşlar. Yani e, Yunus içeriye kat edebiliyor. Yunus içeri kat ettiğinde de Apo'ya da yer açılıyor buradan. Bak bir Yunus hemşerim daha içeri kat geldi. etmeyi çok seviyor. Ulubatlı'da O Adanalıymış. yüzden o yüzden burada ben iyi performans gösterdiğini düşünüyorum. Burada olduğu müddetçe iyi oynadı. Ne zaman ki onu Osimhen'in yanında sağda daha ön taraflarda kullanmaya çalıştığında ama sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Ama bizim her halükarda Sara ve Torreira'ya bir alternatif bulmamız lazım. Bir tanecik. Yani yarım Sara'ya mı yamalak da olsa Torreira'ya mı kör. alternatifin? Yani ikisini de yedekleyebilecek bir adam lazım. Bir adam burayı yedekleyecek. Yani Kerem Demirbay'a düşün. Şimdi bu da olmasa Kerem nasıl oynuyorsa Kerem Demirbay'ın bir tık iyisi, bir tık daha ikili mücadeleye gireni, daha vücudu sağlam olanı, istemezsek bir de biraz daha Lemine'ye benzeyeni. Öyle bir adam lazım. Mert bu tarafa kimse gelir mi bilmiyorum. Transfer yapabilir miyiz, yapamaz mıyız bilmiyorum. Yapamayacağız gibi görünüyor. Ama bir stoper, hiç olmazsa bir stoper alıp, çünkü Galatasaray'ın şu anda elinde para olduğu söyleniyor. Barış sen de diyorsun ki o iş yalan diyorsun. O işin gerçeği nedir abiciğim? Takımda para var mı yok mu? Abi Galatasaray'ın çok parası var giden mı yok mu? abi şöyle Galatasaray'ın parası 20-25 milyon, 15, 20 oralarda yani. Hani başka parası yok yani. Yani nakit şu an verebilecek parası yok yani öyle söyleyeyim. Peki Şu an biz bunun ne Galatasaray'da en kadarını verdik? fazla maliyetler oyuncu şeylerine gidiyor. Bu arada Borja Sainz ile ilgili şöyle söyleyeyim. Boris Science ya, Şöyle anlat. Var mı söyleyeyim. bir şey? Altın ayakkabı yarışında önde gidiyormuş. Birçok gözlemcinin de dikkatini çekiyormuş oyuncu. Norwich'in yükselme ihtimali düşük olduğu için Premier Lig'den birçok ekip takipteymiş. Championship'teki etkileyici performansı nedeniyle birçok kulübün yine dikkatini çekiyormuş. Onun artan çekiciliğinin farkında Norwich City. Ve onu Evet. 2026'dan sonra da tutmak için sözleşme yenilemeyi düşünüyormuş. Ama tabii Villarreal işte tarzı veya İngiliz ekipleri falan oyuncunun da peşindeymiş bu arada. Net bir haber yok yani. Evet. Güzel. Bak Yunus yerine Kutucu Ee, demiş Alican. Kutucu kanat beki oynayamaz bence. Oynayamaz. Kanat beki oynayamaz Kutucu. Daha ön tarafın oyuncusu. Alvaro Morata. Demirbay yazın gider diyor. Demirbay gitsin zaten ya. Demirbay'ın gelmesi sorundu. Adana Demirspor'da. Hocam şu Maestro işine bir açıklık getirsene ya. Ne diyorsun Getireyim. hocam Maestro işine ya? Ya şimdi kötü mü? Bence asla kötü bir futbolcu değil. Hakikaten fark yaratıyor. Anadolu takımında fark yaratıyor. Ha, bizde gelse ne performans gösterebilir? O bence soru işareti. Yani rahatlıkla, gönül rahatlığıyla sahaya sürebilir miyiz? Ve izlediğim kadarıyla performansı kötü değil. Hakikaten. Sürpriz de bizi şaşırtabilir de. İyi bir, herhangi bir tanesine e, yedek de olabilir. Sara'ya özellikle. Sara'ya bir yedek olabilir. Galatasaray tarafta da çok istiyor. Bize de çok yazıyorlar. E, Alıcı gözle de izledim.
Fenerbahçe maçını da izledim. Başka maçı da izledim. Nerede okuma Fena, göremedim ya. Ha şu bir saniye. Bu fena takımın ilk futbolcu defa değil. mağlup olduğu bütün spor medyası yaygara koparttı. 2 senedir şampiyonuz. 3. senede inşallah şampiyon olacağız. Paniğe gerek yok. Selamlar Stuttgart'tan. Stuttgart'a da bizden çok selam olsun. Ya kusura bakmayın, chat fazla akıyor bazen, göremeyebiliyoruz ama katılıyoruz. Fakat şu noktada da katılmıyoruz. Transferler gecikiyor. Yani transferler şu anda gecikmiş durumda. Ha bugün bakalım start verdiler. Umarım bundan sonra peş peşe transfer haberlerini okuruz ama Galatasaray'ın şu anda transfer yapması da gitgide zorlaşıyor yani. Mevzu aslında burada ilk defa mağlup olmuş olmamız değil. Şimdi arkadaşımıza Tabii da ki şöyle cevap vermek isterim. belli Mevzu takımda bir şey bizim var, düşüş var yani. bizim 4 oyunumuzda resmi o maç, bir güzel, galibiyet. göze hoş gelen futbolumuzda düşüş olması. Yani bizim tempomuz düştü, bizim oyun kalitemiz düştü, bizim dominant oyunumuz düştü. Birçok alanda düştük. Biz sadece yenilmedik ki. Ya güzel oynayalım, Ah be yenileceksek de öyle arkadaşlar ya. yenilelim. Yani Size bir biz dün şey hakkını veremedik. diyemiyorum. Aynen. Başka güzel yorum var mı böyle? Şık bir yorum var Son mı? dakika like atalım diyor. Aynen öyle. Son dakika Çok şık bir like atalım be arkadaşlar ya. Ya. şık böyle bir şey var mı? Sen de altyazı şey geçebilirsin. Ee, Morata Bak Galatasaray'da diye. Dur ben yazayım onu. sen yaz hadi onu. Kaleci Arjantinli Walter Benitez alsınlar. Hollanda Eindhoven'dan selamlar. Buradan Hollanda'ya da selamlar olsun. Çok sağ ol, teşekkür ederiz bilgilendirmen için. Ee, Demiş ki ben anlıyorum maçlarda son anlarda düşüşümüz devam ediyor. Ama bu neden kaynaklanıyor? Kulübe zenginliğimiz yok, ondan kaynaklanıyor. Artı sürekli baskı, önde baskı. Takımın şu anki mevcut şeyi yetmiyor. Yani 70'ten sonra düşüyor. Ha bu sene ben biraz da şuna da bağlıyorum. Dörtlü formasyonla bütün sezonu geçirme düşüncesi varken bir anda Osimhen'in gelmesiyle takımın üçlü 3-4-1-2'ye geçmesi biraz birçok dengeyi de değiştirdi. Yani burada dengeler de değişti. Daha sonra işte Nelson üçlü de denendi. Olmadı. Nelson uymadı. Gibi bunları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Morata'nın gelmesiyle başka değişen şeyler de var. Onları da konuşalım. Buyur Mesela hocam sen Morata'nın gelmesi şu açıkla, ben bu anda arada bir anda gözüm şeyde transfer Rashford'un gelmesi olayı bence kapanmış spor. durumda. Hı? Yani Morata geldiyse Rashford mevzusu kapanmıştır. Bir kere Rashford onu yok hocam. Rashford yok ya, yok. olsa bile diyelim ki görüşülüyordu. Diyelim ki olacaktı ama bu şu saatten itibaren artık e, o defterin üstü kapanmıştır. E, Muhakkak bir sol bekin ya da sağ bekin transferi söz konusu mu? Ondan bile emin değilim şu anda. Bence Okan Hoca diyor ki madem Morata geldi, yedeği de Ahmet Kutucu olarak düşünüyor. Zaten onu ikisini de bildirecektir UEFA Ligi'ne de. Bana diyor bir tane sağlam stoper alın diyor. Bir Stoper hocam. sağlam Şu an stoper. stoper aynen. Evet. Bana sağlam bir stoper alın diyor. Ben böyle de götürürüm diyor. Aslında bana da sorsanız hakikaten Galatasaray en basit şekilde nasıl şampiyon olabilecekse bence en az masrafla o şekilde transfer yapılması lazım. Çünkü kış transfer sezonu çok hata yaptırır. Bizim en Evet. çok hata yaptığımız transfer dönemleri kış transfer dönemleridir. Çok saçma sapan adamlar aldık. Şimdi hepsine teker teker girişmeyelim. Yani ve şeyden aldığımız Kasımpaşa'dan aldığımız neydi bizim deli bir tane siyahi 13 milyon falan verdik. Çok saçma sapan işte oluyor yani. Cagne. Cagne'ye verdik. Dünya para verdik. Abi adam ne oynadı? Geldi kafasına göre takıldı. Şampiyonluk kutlamasına bile çıkmadı. Niye? Manyak. Manyak. Kafası normal değil ki. Akıllı adam yapabileceği iş mi yani? O kadar emek vermişsin, gol atmışsın. Kariyer rekorunu kırmışsın. Takımın şampiyonluk kutlamasına gelmiyorsun.
akıl işi değil yani. Öyle sakat adamlara da gidebiliyorsun. Valla şu anda Bugün Galatasaray'ın yapacağı bir Maximen stoper. haberini de Stoper. yapmıştım Hı hı. Twitter'da. Bak şimdi onu da paylaşmış Romano. Yani Ne e, diyor? yani şey Al Ahli, Fenerbahçe olayı, Napoli falan olaylarına girmiş yani oradan haberini yapmış yani. Bugün ben ta sabah girdiydim bu haberi yani Twitter'da. Arkadaşlar evet Lille'deki Alessandro da güzel. Ya, yazdığınız arkadaşların futbolcuların birçoğu hakikaten güzel futbolcu. Buna hemfikiriz. Arkadaşlar bak Galatasaray'da şey bu iyi yapmıyorsunuz değil topçulardan mi? birini Böyle FIFA'da isimleri bulup da orada oynayıp da sonra gelip bize abi şöyle böyle falan demiyorsunuz değil mi? Bak böyle bir Galatasaray, muhabbete sokmayın bizi ha. Galatasaray taraftarı öyle şeyler yapmaz. Ya şimdi biz gerçekten bizde her 3 Orada Galatasaray'dan bir takımı tanesi kurup da buraya da scout'tur. gelip burada da kurdurmayın bize takımı sonra. Ee, yani fakir Balotelli'si. Bak o da güzelmiş. Gördün mü? Gördüm Yok gördüm. nereye gitti? Burada. Cagney nereye gitti? Fakir Balotelli'si gibiydi. Hakikaten öyle. Şu son yoruma Ya söyleyeyim. bir de Yani Cimbom Zanilo 3-5 mesela gol Zanilo olacaksa meselesi var. Zanilo da yani Zaniolo. Fiorentina'ya Zanilo nereden? Zaniolo Fiorentina'ya yüzde 99 ihtimal Şimdi gidecek gibi oradan da görünüyor. oradan da güzel bir sakal indirecek miyiz biz? Oradan biraz bir miktar gelecek hocam. Süper. Zaniolo'yu her transfer sezonunda başka takıma kiralayarak parasını çıkartıyoruz yavaş yavaş. Aynen. Stoper orta saha şart. Stoper orta saha şart tabii. Her zaman Şimdi şart. Futbolcu. Ya gelecek bence. Ben iyi bir stoper transferi abi bekliyorum. şu an stoper konuşmamız lazım. Şu an stoperi konuşmamız lazım. 3-4-1-2 diyor. Evet 3-4-1-2 yazdım ben de. 3-4 dur görmüyorsunuz. Şu anda görüyorsunuz. 3-4-1-2 1 4 3 Bak ne diyor? Bu takımda diyor mental olarak kafası yerinde, iyi, istekli bir Zaniolo olsaydı nasıl olurdu diyor. Yani ben ekliyorum onları da. Yani benim istediğim Zaniolo dediği için söylüyorum. Hocam soruyorum. Bu takımda mentalitesi şu anda yüksek, yerinde, formda bir Zaniolo Evet. olsaydı nasıl olurdu? O zaman zaten Morata transfer edilmezdi. 4-2-3-1 ile Aynen. giderdin. Şuradaki üçlünün bir tanesi Zaniolo olurdu. Yunus da yedek olurdu. Olur biterdi yani. Zaniolo formda bir Zaniolo'dan iyi futbolcu mu var arkadaşlar? Bak ne demiş Mehmet de. Diyor ki Zaniolo, Osimhen, Morata süper olurdu Çok diyor. lüks olur. Çok lüks olur. Çok Hangi birini geri getireceğini o kadar olmaz. O kadar daha ileriye. Şimdi tamam sen buraya iki tane paşa koydun. Generallerin var senin ileride. Dybala Mertens meselesi de kendi kapandı başına Mesut bir ya. general. Burada da artık geriye kalan asker lazım. Buraya iyi askerler lazım. Sen buraya bir general daha Morata koyarsan. bitti. Uçağı çalıştırdılar. Şu an şey yapıyor, ısınıyor uçak. Birazdan kalkar. Şöyle cevap verelim. Morata. He. Ya hakikaten biz Morata'ya bonservis mi ödedik 10 milyon? Bonservisiyle mi aldık? Yok satın alma opsiyonu. Bir bakayım Ha. ona ben. Yani son dakika bir şey olmadıysa bir Bir dakika. şey daha o zaman şöyle bir şey var. Bakacağım. Ya işler çok karışıyor arkadaşlar o zaman. Niye diyeceksin? Şimdi ben bunu iki şeye yorarım. Birincisi Hocam yok Osimhen'in yok. 10 milyon satın alma opsiyonlu. Yani bendeki şey o. Henüz bir şey düşmedi. Düşerse bakacağız. Yani net bir bilgi geldiğinde bakacağım tamam yani. Ben peki de tekrar bakarım. zorunda mıyız? Paylaşırım yani. He? Zorunda mıyız? Zorunda mıyız? Neye zorunda mıyız? Almak zorunda mıyız? Neyi? Morata'yı mı? Morata'yı mı yani? Zorunlu alma opsiyonu var mı demek istedim. Ha zorunlu şey var mı diyorsun? Hocam Evet. o bilgiler henüz daha yok. Daha ona şimdi bir şey diyemem. Şimdi
bir şey dersem Şimdi yanlış diyelim olur. ki zorundayız. Bilgi Diyelim ki geldiği zorundayız. anda şeyden paylaşırım ama. Twitter'dan paylaşırım. Diyelim ki zorundayız. Peki biz bundan ne anlamamız lazım? Onu Hı hı. konuşalım. Şunu anlamamız lazım. Mehmet var demiş. Birincisi bu iki şeye işarettir. Hocam Delalettir diyorlar ya. Bu iki şeye delalettir. Bunları şöyle, bir hocam tanesi Osimhen'in yazın pardon. gideceği. Hocam 10 milyon euroluk satın alma Tamam işte o zaman benim yükümlülüğüyle kiralama konusunda anlaşıldı. 10 az önceki milyon euro sorumun cevabını aldım. Zorunda mıyız? 10 milyon Zorundayız. euro satın alma yükümlülüğüyle kiralama konusunda anlaşıldı hocam. Tamam. Bize yükümlüyüz. Yani satın alınma zorunluluğuyla almış. Tamam. Morata artık bizim. Morata peki sözleşme kaç yıllık olacak? Yani diyelim ki aldık. 1+1 mi? 1+2 mi? Bir Bir buçuk. yer. Bir, Bir buçuk. ya, tabii. Buçuk artı bir. Ha. Ama çok da akla yatkın gelmedi bana ya. Çok da akla yatkın gelmedi. Şimdi 10 milyon vereceğiz yazın. Bak Satın Emre de alma demiş ki affetmeyeceğiz Emre. ya şu bak 3, 3,5, 1,5 bunlara ben bakacağım arkadaşlar. Şu an ben 1,5 diye biliyorum ama sizden farklı şeyler gelince buna ben bakacağım. Şimdi sizinkine de hayır demiyorum. O yüzden zaten yayının başında dedik yani en başta daha Morata'yı söylemediklerinde yani sağlık muayenesine geleceğini söyledik. O iş tamam dedik ama Milan'ın bir planlaması vardı. Onu bekliyorduk. Son dakika o da olunca iş netleşti yani. Bak şimdi 3,5 1,5 diyenler var. Arkadaşlar şu an ben o topa girmiyorum. Şu an bir bilgim yok. Ama bilgi geldiğinde illaki bunu konuşuruz yani. Şu an şey yapmayayım size. Yani çok Hmm. bilmişlik taslamayayım bu konuda. Bilgim yok Vallahi çünkü şu an. ayrıntıları çok önemli bu transferin. Çünkü bu şunu da getiriyor beraberinde. Hocam bak Osimhen'in şöyle kalıp söyleyeyim. kalmayacağı. Bak Heh, Osimhen'in kalıp kalmayacağı. Şunu bir Morata anlatayım. geldi. Osimhen Şunu bir mi anlatayım. gidecek? Icardi mi Heh, gidecek? onu anlatacağım işte. Aynen o. Delalet Mesele dedim o. kaldım yani. Şunu bana bir anlattır. Kurban Evet. olayım. Şunu bana bir anlattır. Buyurun. Anlatmak istediğim şey şu. Morata'nın satın alma opsiyonuyla biz şu anda kiraladık. Ve bu Hı hı. adamın satın alma zorunluluğu var. Bu ne demek? Bir, şu mu demek? Osimhen yazın gidiyor. Bu adamı almayacağız mı demek? Yoksa Icardi'yi unutun. Biz önümüzdeki senede bunlara devam edeceğiz mi demek? Bunu konuşalım. Ee, Hangi opsiyon bize iyi gelir? Şimdi bana sorarsan Osimhen'in yanına ister Morata'yı ister Icardi'yi koyarım. Gözüm kapalı. Morata'yı da koyarım, Icardi'yi de koyarım. Ama Morata'nın yanına Icardi ya da Icardi'nin yanına Morata'yı koyar mıyım? Bilemedim. Yani o konuda çok emin değilim. Çünkü o zaman arkalarına çok daha farklı bir takım kurgusu gerekiyor arkadaşlar. Yani şuraya Icardi, Morata yazdın. Arkalarına zaten Mertens'in olmayacağını hayal ediyorum. Mertens'in olmaması gerekir ama burada kim olacak işte? Raspadori gibi çevik, hızlı, e, burada iş yapabilecek iyi adam lazım. Ee, Yunus kalır mı? Barış'ın bir kere yazın kesin gideceğini düşünüyorum. Barış'ı biz tutamayız elimizde. Barış'la yazın vedalaşacağız. Barış gider. Yoksa bizde mahvolacak çocuk. Yunus'un da gidebileceğini düşünüyorum. Burada bir sıkıntı daha bizi bekliyor arkadaşlar önümüzdeki sezon için. Türk futbolcu sıkıntısı. Biz UEFA'ya Türk futbolcusu eğer bildiremezsek kendi Türkiye'de yetiştirmiş, kendi altyapımızdan bahsetmiyorum. Yani Türkiye'de yetişmiş futbolcu da bildirmen gerekiyor oraya. Onu bildiremediğin zaman eksik kadro bildirmen gerekiyor. Bu da beraberinde sıkıntılar gerekiyor. Bak 2-3 tane futbolcunun sakatlandığında şimdi önümüzdeki Galatasaray'ın ilk Avrupa maçına bakın. Yedeklerde kimler olacak? Hiç tanımadığınız bebelerin isimlerini göreceksiniz orada. Neden? Çünkü Türkiye'den yetişmiş sağlam eleman yok. Arkaya yazabildiğin rotasyon futbolcun yok. Yedekte iyi bekleyen futbolcu yok. O olmayınca da mecbur altyapıdan
Futbolcuların isimlerini yazıyorsun. Peki diyeceksiniz ki Türk futbolcusu kim olabilir diyeceksiniz. Türk futbolcusu kim olabilir? Şu anda düşünüyorum bulamıyorum. Yani bir Türk futbolcusu desene şunu alsak iyi olur diyebileceğin var mı Barış senin? Stoper'e mi? Hayır canım genel ya. Kaleden Yok tut, abi. Yok yok. Yok. Muslera'dan tut Osimhen'e kadar bir yere alternatif bir rotasyona girebilecek bir Türk futbolcu var mı? Abi şu an en iyi stoper yine bizde Metehan var mesela. Yani şu an Metehan dediğin zaman birçok şeyde kulüpte Anadolu takımında oynar. İlk 11 oynar ama bizde PTT. oynayamıyor. Ya abi Oynayamaz bizde abi de şu an. Anadolu PTT'de oynar. abi Bak şimdi tamam hadi PTT'de seneye oynasın. tutabileceğin tek adam bence Apo burada. Yunus imzaladım, imzalamıyorum falanlara girdiyse Yunus biraz kalp kırdı. Performansı da bu şekilde düşerse sözleşme de imzalanmaz. Yunus çöp olur gider. Kendine yazık eder ha. Yunus kendine çok yazık edecek. Yok kendisi İngiltere'de de gördük nasıl oynadığına şahidiz. Şimdi Barış'ı alırlar bizden. Barış'ı da alırlar. Senin geriye kalacak Türkiye'den Dünkü yetişmiş bir... performansına dayanaklı. Şimdi dün ne scoutlar izledi var ya Tabii. Barış'ı. Şimdi tabii canım dün adam şov yaptı ya. Dün 17 ikili mücadeleye girdi. 17. Savaş açtı resmen ya. Savaştı çocuk savaştı. Top oynamadı savaştı. Bak Salih Özcan diyor Dortmund olabilir diyor. Arkadaşlar Türkiye'de yetişmiş bir futbolcu değil. Türkiye'de yetişmiş topçu lazım. Yok. Maalesef yok. Çok sıkıntı yaşayacağız seneye. Abi diyorum ben sana yazın bu sene yani bu 2025-26 sezonu hazırlıkları yaz kampı falan çok hararetli geçecek. Takımın yarısı yok yani. Çok acayip geçecek. O Gidecek yüzden yani. Çok acayip olacak bence yani. eğer siz beni dinlerseniz çok da e, dallayı budaklamayalım mevzuyu. Çok fazla adam çöple doldurmayalım takımı. Gidebileceklere yol açalım. Azami transferle şampiyonluğa götürebilecek, bizi yarı yolda bırakmayacak, çabuk çabuk sakatlanmayacak birkaç topçuyla işi bitirmek lazım. Öncelikle iyi bir stoperle hakikaten birçok sıkıntıyı çözebilir Galatasaray. Bu arada Orta saha Charlotte'un ufak da 6 aylık Beşiktaş'la adı geçiyor. Onu da söyleyeyim. kimin adı geçiyor? Charlotte'un Beşiktaş'la adı geçiyor. Charlotte Yani Beşiktaş Beşiktaş devri görüşmüş yani satın alma Beşiktaş kiralık. ensesini görür, Charlotte'u göremez. Kolay değil o Ya işler. işte yani olur olmaz o ayrı bir mesele. Görüşmelere başlamışlar yani. Yani başlamışlar derken teklif şey yapmışlar yani. Durumunu öğrenmek için öyle diyeyim. Pavlovic'i çok mu istiyoruz beyler ya? Pavlovic hakikaten Hakikaten ya elzem bizim midir arkadaşlar Pavlovic ya? Pavlovic arkadaşlar pahalı Pavlovic pahalı. aşağı Pavlovic Bitti yukarı. yani 20 o milyonu parayı zor 20-25 20 yani. milyon niye verelim abi Pavlovic'e? En iyisi Ya bir de Efe'ye devam oyuncu edeceğiz gelmek tabii. istemiyor zaten. Yani oyuncu çıkmak istemiyor yani şu an Ya kulübünden. işte az önce bir arkadaş demişti ki diyorlardı Ahmetcan Kaplan'la. Ahmetcan Kaplan'ı alman gerekebilir tabii ki. Ee, Yusuf Erdoğan olabilir. Fena değil. Yusuf Sarı'yı mesela kaybettik. Alabilirsin abi. Yusuf Sarı'yı niye almadılar anlamadım. Kaybettin işte. Kaptılar götürdüler. Ya işte Okan bu sene de şampiyon bitirirse Okan'ın gitmesi falan filan söz konusu değil arkadaşlar. Ya, hayal kurmayalım. Biraz gerçekçi olun. Berkay Yılmaz mı? Berkay Yılmaz bir baksana Allah aşkına takımda oynuyor mu ya? Bu sene ilk 11'i sıfır ya. Sıfır yani. Bak bu arada mesela Aston Villa'da Asensio'ya talip oldu. Yani Monchi, Aston Villa teknik direktörü Monchi. Ee, onlar da talip oldular Asensio'ya. Tabii ki canım Asensio'yu istemezler mi? Asensio'yu ben de isterim. Olabilir. Arkadaşlar bundan Bakın sonraki gündemimiz, transfer gündemimiz stoper arkadaşlar. Yani stopere Ahmetcan yoğunlaşmamız Kaplan lazım. ve Ozan Kabak. Ozan Kabak aynı. Ozan Kabak sen ne yapıyorsun ya? Ozan Kabak nerede abi? Ne iş yapıyor? Hakikaten ya. Bir bakayım mı Ozan Abi Kabak gel. nerede ya? Ya nerede olacak? Freiburg'da mıdır? Neredeydi? Almanya'da saçma sapan yerlerde dolaşıp duruyor. Ne işin var ya? Yani ne yapıyor Hoffenheim orada? abi. Hoffenheim. Hoffenheim'da pardon Freiburg dedim. Abi Hoffenheim'den nasıl bir başarı bekliyorsun? Kariyerine Adamın ne ekleyeceksin abi?
Hocam Ne adamın yapıyorsun? transferle ilgili hiçbir tahtası yok yani açık değil yani. Niye yok? Niye yok işte? Niye? Niye Ozan Kabak'la ilgili bir transfer haberi çıkmıyor? Ya bu çocuk Liverpool gördü. Pardon da Abi arkadaşlar. bak Galatasaray'dan sonra Stuttgart, Schalke, Liverpool, Norwich, Hoffenheim. Kaç tane takım gezmiş ya. Abi gelsin yazın. Direkt kapıları açın. Gelsin eğer biz Ağır üçlü de devam hocam edecekse ağır seneye ya. de. Ağır değil mi Abi ya? ağır ya, abi Ozan Çok Kabak bizim ağır milli ya. takımımızın stoperlerinden. Ya gelsin bulunsun. Kaan Ayhan'dan daha mı ağır? Hadi cevap ver. Kaan Ayhan'dan daha mı ağır? Yo yo Apo'dan daha mı Mutu ağır? Ozan Kabak olayı yok. Ozan Kabak olayı yok. Yanlış anlaşılmasın. Yani şu an gündemde öyle bir Ozan Kabak olayı yok. Yerli Aman ha futbolcu gözünü olarak seveyim. konuşuyoruz. Yerli He. futbolcu olarak konuşuyoruz. Şenol arkadaşımızın yazdığına yani bence de gelsin abi. Ne yapıyorsun Hoffenheim'da? Ne kazanacak? Hoffenheim'den nasıl bir başarı kazanabilirsin? Hoffenheim şu anda ne durumda? Bakalım. Bakalım. Hoffenheim. Şu anda ligde 15. sıradasın ya. 15. sırada bir takımsın. Düşüp düşmeyeceğin Allah'a kalmış. Tamam mı? Sen bu takımda Bak sakat diyor Ozan ana Kabak diyor. Benim hiç bilgim maç yoktu. oynamamış bu sene. Sakattı diyor bak. Hiç maç oynamamış ya çocuk bu sene. Mikail. Sağ ol Mikail Yo, teşekkürler. oynamamış. Oynamamış. Bu sene maçı yok. Bence Evet Ozan evet yani şu Kabak an sağ bek sol beki unutun arkadaşlar. Böyle bir transfer şeyi yok artık. bence Ozan Kabak bir süre daha Avrupa'da kalmalı. Çok çabuk Kalsın aynen orada bağlanırsın. kalsın. Biz bir süre daha kalmasına karar verdim şu anda. Çok da acele Yusuf etmeye Yazıcı gerek yok. demiş. Eyüp. Yapma Eyüp. Yapma. Eyüp bak çok güzel yorumlarım var. Çok iyi bir izleyicimizsin. Seni çok seviyoruz. Futbol Ama aklı Yusuf iyi ama Yusuf ama Yazıcı'yı sokmayın şuradan ya. Yusuf Yazıcı futbolu unutmuş ya. Yusuf Yusuf'a Yazıcı da bu mesleğini değiştirmek arada üzere. e, evladı için hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim sağlıkla sıhhatle büyütmek nasip olsun. Selamlarımızı Yusuf'a buradan iletelim. Ulan kulağımın şekli değişti yemin Rıdvan ediyorum ya. Yılmaz. Kulağın yamul aynı şey gibi oldun ha. Güreşçiler gibi oldun. Yemin ediyorum şişecek birazdan buraya ya. Ne Pehlivan güzel gibi oldun aynı. ne güzel benim burada mikrofonum vardı ya. Sesimi sesim kötü geliyor diye Teşekkürler beğenmediler. Ozan sağ olasın bilgi için. Çağrı merkezlerine döndüm ya. Abi Pavlovic'in ya arkadaş Pavlovic'e 40 veren var ya. ya Pavlovic 20-25 milyon şu anda. Oyuncu da gelmek istemiyor yani öyle diyeyim. Sırp bu çocuk Benim arkadaşlar. gözler Sırplar öyle çatallaşmaya çok başladı. Bak Pavlovic dedikçe sürekli bak diyor ki hala neyi bekliyorlar diyor anlamadım diyor. Ya işte pazarlık abi pazarlık. Biraz şey zeki yavru bek olur mu? arkadaşlar bek yok. Beki unutun ya. Bek yok ya. Bek olayı Ya bitmiştir. Galatasaray'da Morata Eren transferinden sonra Dinkçi'yi bek nasıl olayı alıyorsun ya? bitmiştir. Eren Dinkçi geçen sene ağır davrandığın Abi alamadığın ne bir futbolcu. Eren Dinkçisi ya. Ya abicim alamadın parlayan bir futbolcu hakikaten güzel bir futbolcu. Çocuk kapında yattı. Aile bütün sülalesi Galatasaraylı çocuğun. Abisi baba isteyen olmadı ne yapacaksın? Barış bu arada sen düştün mü? Sen düştün Barış orada hocam. mısın? Ben buradayım Ben- da. Öyle mi? Ben de seni düştün görüyorum. Vay. Buradayım. Birisi çok biz düştü ama hangimiz düştü? Bir Emre demiş ki bizim diziliş 2-2-6 demiş. Hangi dizilişler? Ha şey mi? Bu iş yatar. Yani şu an üçlüye dönecekler. Tamam tamam. Peters Galatasaray. yok. Yese tamam. Morata şimdi mi yeniyormuş? He? Bak çok güzel bir yorum var. Emre'nin dediğine bak. Isco biraz genç olsa Isco'yu alır. Tabii canım. He. Tabii yani. Ama bir zamanlar gençti. Sen o Malkaçoğlu zamanları abimiz demiş ki hatırlamıyorsun ama orta saha şart. Torreira dikine çıkışlarda ve dönüşlerde gelmiyor. Sara tek kalıyor. Mertens de
yaşlandı, zayıf demiş. Ben Aynen çok öyle. mu geriden geliyorum ya? Ha tamam, sen tam şeydesin. Doğru, çok Barış geriden teşekkür geliyorum. ederiz. Bilgi için sağ olasın. Abi Pele demiş. Evet hocam ne yapalım? 2,5 saati doldurduk. Yavaş yavaş artık vedalaşalım istiyorsan. Son bir transfer haber verelim mi? Ben şu an transfer yok bende. Ben vermiyorum hocam. Değil mi? Yani benim Bende çok şeyim yok. sürpriz bir transfer var ama vermeyeceğim. Ver sen söyle. Yok, hayatta vermem. Varsa söyle. Gir o topa. Var, vermem. Söyle hadi. İsim Bak, söyle. Hadi. isim vermem. Mevki veririm ama isim vermem. Mevki hadi. Mevki ismi söyle o zaman. Çok Mevkinin çok yazan ismini söyle stoperler var. hadi. Stoper geliyor arkadaşlar. Stoper geliyor. İmzalar an meselesi. Stoper geliyor. An meselesi. Tabii. Stoper an meselesi. Stoper her an gelebilir. Ee, Vallahi arkadaşlar, size doyum olmuyor. Bizde uzun bir süredir. O olmadı o iş. Bu iş olmaz. Abicim ver ismi. Bak bu şimdi milletin ağzına balı sürdün. Uyuyamazlar bak sabaha kadar. Ee, O topa gireceksin. Ben anlamadım. hasta grip halimle buraya oturuyor. 2,5 saattir şey yapıyoruz. Sağ olasın Malkaçoğlu. Ya şuradan tekrar Bunu raconu yerine getirelim. Arkadaşlar ya bir beğeni atın da beğeninizi görelim. kaç Kaç beğeni beğeni var? olmuş? Çok Kaç beğeni azız var? ya. Kaçmış lan? 270. 270'e mi? Ben 300'den aşağıya ben çıkmam demiştim sana. Ben abi 300'e ya şöyle hadi bir 300 yapın da çıkalım bari biz de. Kapatalım Vallahi yayını. şeye ne Yani. oldu? Antep maçının ne oluruz dediler. Evet Kazanırız arkadaşlar mı diyorlar? hadi bakalım. Bir Antep maçı şeyi alalım, skoru alalım. Evet. Ne diyorsunuz? Skor değil de ne olur diye. He, o şeyi diyorsun sen, anketi diyorsun hocam. Anketin sonucu ne oldu? Bir ara anket açmıştık. Ankette ne oldu? Hocam Biz kaç defadır hep anketleri 1400 unutuyoruz. 1442 kişi oy kullanmış. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten sağ olun gösterdiğiniz ilgi için. Yani 1447 olmuş. 47 oldu. Sürekli şu an çoğalıyor. Like kaç oldu Ee, like? Like kaç oldu? like 272 az ya like. Galibiyet 68, mağlubiyet 14, rezil oluruz 18, %18. Ya harbiden ha şey mağlubiyetten daha fazla %18. Rezil oluruz yani. Bir Enteresan saniye. değil mi hocam sana? Sana enteresan gelmiyor mu? Ama 296 like, 4 like eksik. Vallahi yemin bak çıkarım ha. Vermez. Arkadaşlar hakikaten ben işte Galatasaray'ı bu yüzden seviyoruz. Bak, kötü Aynen ya. oynuyoruz, formsuzuz falanız Abi filanız ama bizim taraftar şu müthiş Antep ya. maçına bak, şu Antep maçına diyoruz ki kazanırız ya, yeneriz. Helal olsun, yeneriz lan. Yeneriz. Bak ben de mağlubiyet diye işaretlemişim ama şu anda fikrimi değiştiriyorum. Yeneriz lan. Bu kadar adam eğer yeneriz diyorsa yeneriz abi, niye yenmeyelim? Selçuk Hoca bugün tesislerde açıklama yaptı. Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıkacağız dedi. Ne diyorsun hocam? Öyle demesi lazım tabii zaten canım. Tabii ki Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıkacak. Başka bir şey mümkün mü? Selçuk Hoca da, Yani Arda Hoca da, maçı aynı Galatasaray'a Volkan vereceğiz Demirel diyecek hali gibi, yok yani değil mi? aynı Volkan Demirel'in çıktığı gibi, ne bileyim işte, atıyorum Mourinho'nun çıktığı gibi onlar da çıkacaklar. Bize karşı mücadele edecekler. Yani yoksa futbolun ahlakına aykırı bir durum olur. Ayıp olur yani. Böyle bir şey yakıştıramayız. Biz kendimiz yakıştıramayız. Selçuk Hoca takımıyla birlikte en iyi şekilde hazırlanacak. Aa bak. Kazanırsa Herif kazanır, kaybederse kaybeder. Fener'e demedi ama diyor bak şimdi orada da var. Niye demedi Fener'e demez. acaba? Çünkü demedi. e, Demedi ya. Çünkü bir öncekine bize de dememişti. Ya bir de soru, yani soruya cevap vermiştir. Selçuk Hoca çıkıp da Tabii basın televizyonda mensubunun sorusu var. Tabii Galatasaray tabii gelsin de tabii. onları yeneceğiz falan filan diye açıklama yapmadı büyük ihtimalle. Antrenmanın kenarında büyük ihtimalle benim mikrofon uzattı. Hocam maç için ne diyorsun? O da yenmek için çıkacağız diyecekler. Ne diyecek? Puan ve puanlar alacağız. Yenmek için çıkacağız. Antep'in şu anda durumu nedir? Antep ne durumda? Ben bu Antep'e arada bir bakalım. çağrı daha yapmak istiyorum. Arkadaşlar Yap babaş. ayın 20'si ve 23'ündeki maçta statta basın Toparlamış tribününde Antep. olacağım.
Eğer o maça gelecek olan arkadaşlarımız, bizi izleyen arkadaşlarımız olacaksa, büyüğümüz, küçüğümüz, artık kim varsa özelden ulaşsınlar bana. Hatta forma varsa forma getirsinler. İmzalattırayım. Çıkışta da formayı geri teslim edeyim. Hadi buradan da onu söyleyeyim. Kimin imzasını istiyorsanız imzalattırayım. Çıkışta da formayı teslim ederiz. Böyle bir açıklama yapayım size. Bir çayımı Müthişsin. kahvemi içersiniz. Çayımı kahvemi içersiniz. Barış'ın çayı Formayı, çok tatlı oluyor. formayı siz getireceksiniz. Benden istemeyin formayı. İçebileceğiniz en güzel kahveyi Barış'la içersiniz. Böyle güzel bir kahve yok. Eyvallah. Ben çok kahve Eyvallah. içtim. En güzelini Barış'la birlikte içtim. Eyvallah. Bence bir Yani maçı kahve. izlemeye Siz gelecek bence bir olanlarınız çay için. varsa özelden ulaşsın bana. Telefonlaşalım. Stad önünde buluşuruz. Gereken neyse yaparız arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Yayınımıza gösterdiğiniz, kanalımıza gösterdiğiniz bu teveccühe gerçekten çok memnunuz. Özellikle son günlerde motive oluyoruz. İnşallah daha Hakikaten öyle. iyi olacağız sizlerin sayesinde. Abi biz de kendimizi çok daha geliştirip bu bizi motive Tabii, ediyor. Daha iyi tabii. araştırıp daha güzel haberlerle daha iyi yorumlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz en iyi şekilde. Bak stoperi Çok sağ söyleyin olun. Ben var de çok diyor. teşekkür Stoper olayına gir bak. O olaya girmen lazım hocam. Yok Stoper dedim abi giremem. bıraktım bak. Giremem. Totemim var. Çok kusura bakmayın. Ben buraya daha önce Şikiner'i yazdım olmadı. Şimdi o adamı yazarım olmazsa ben çok mahcup olurum. Yani olmaz. Arkadaşlar Olmaz. bir de şunu söyleyeyim. Yine tekraren yeri gelmişken sosyal medyada Twitter'da yine takip etmek isterseniz an ve an transfer hareketliliğini oradan da takip Buraya yazacağım. edebilirsiniz. Buraya yazacağım Spor adını. Buraya Türk yazacağım. dijital olarak oradan Sonra takip göstereceğim size. edebilirsiniz. Arkadaşlar ağzınıza, sizlerin de ağzına, yüreğine, parmaklarına sağlık. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Telefonunuzun şarjları daim olsun. Hiç sönmesin ışıkları. Kendinize çok iyi bakın. Şöyle yarın büyük bir ihtimalle bir yayın daha planlayabiliriz. Olmadı diğer gün Olabilir. kesin. Olabilir. Zaten bildirimlerinizi açık tutun arkadaşlar. İlgi gösteren arkadaşlar için söylüyorum. Oradan da bildirim geldiğinde hemen yayına geçebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle değil mi hocam ya? Ben yapamıyorum. Aynen. Ya ben senin yerine de yaparım sen merak etme. Eyvallah. Çok sağ olun arkadaşlar. Çok sağ olun.